Selam arkadaşlar, ben Age of Tactics. Bu videoda konumuz en kudretli vali. Sizlere vali hesaplayıcı hazırladığımı ve en kudretli valiye girdiğimde sizlere sunacağımı söylemiştim. Bu videoda vali hesaplayıcıyı kullanacağız ve en kudretli valide birinci olmak için elimizden geleni yapacağız dostlarım. Gün gün ilerleyişimi ve de sıralamalarımı sizlerle birazdan paylaşacağım. Fakat başlamadan önce elimizde vali için gerekli olan neler var ve bu birikimlerle ortalama olarak kaç puan toplayabildiğimize birlikte bir göz atalım. Arkadaşlar büyük bir fark göreceğimiz için bunu da göstermek istedim. Şu anki gücüm gördüğünüz gibi 13.2 milyon. Yani 13 milyon civarında. Tahmini olarak toplam gücümün ben 5-6 milyon artacağını düşünüyorum. Çünkü sizin de bildiğiniz üzere bakın burada 119 gündür birikim yapıyorum ve bunun büyük bir artış sağlayacağını düşünüyorum. Sıfırdan başlıyoruz serisinin 10. videosunda bir önceki ve ilk 2. Ramses valisinin sonuçlarını paylaşmıştım. Ramses için en yüksek puan 86 milyon ve en düşük puan yani ilk 10'da olan en düşük puan 49,5 milyondu. Biz de bu skalaya göre bir plan yapacaktık. Duruma bağlı olarak da valiye girecektik. Bu sonuçlar ilk Ramses vali etkinliğinin sonuçları olduğundan ve herkesin de Ramses'i almak için birikimlerini burada harcadığını düşündüğümden ben ikinci kez gelmiş olan Ramses vali etkinliğine katılmak istedim. Haydi birlikte stoklarımıza bakalım ve stoklarımızdan sonra vali hesaplayıcı ile tanışalım dostlarım. Bakalım bir önceki vali etkinliğinin sonuçlarına göre biz nasıl bir konumda olacağız? Öncelikle şöyle hızlandırıcılarımı göstereyim sizlere. 63 gün ortak hızlandırıcı, 143 gün inşa hızlandırıcısı, 164 günlük araştırma, 171 günlük eğitim, iyileştirme önemli değil. 106 günlükte demirci hızlandırıcımız var. Demirci hızlandırıcısı için size bir şeyler söylemiştim. Şimdi buradan kontrol ediyorum şöyle. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi benim 105 tane efsanevi taslağım var. 3 tane de efsanevi mızraklı taslağım var. Yani toplamda 108 tane taslağım var. Az önce de hatırlarsınız 106 günlük hızlandırıcım vardı. Şöyle demirciye geldiğimde bir adedin bakın şöyle ikinci sırada görebilirsiniz. Hatta şöyle de gösterebilirim. 24 saat 23 dakikada bir tane efsanevi taslağı geliştirdiğini söylüyor. Yani ortalama olarak zaten 106 günlük hızlandırıcım olduğu için ben direkt böyle düz hesap yapıyorum. 106 tane efsanevi taslağı açabilecektim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey hızlandırıcı ile taslak sayılarını denk getirmek ve de şimdi bir tane taslağı yapmak için, bir tane taslağı üretime bırakmak için sizin de gördüğünüz gibi bizim şöyle 3000 tane demir göktaşına ihtiyacımız oluyordu. Ve bakın burada da mevcut miktarı görebiliyorsunuz zaten. 106 tane taslak açacağımdan 106 çarpı 3000 tane demir göktaşına ihtiyacım vardı. O da 318 bin demir göktaşına tekamül ediyor. Zaten ben de biraz abarttım. 330 bin demir göktaşını topladım. Yani bunlara önceden hazırlanmamız gerekiyor ki o an patlamayalım. Şöyle madalyalar kısmına bakacaksak da bildiğiniz gibi ben 119 gündür herhangi bir madalya kullanmadım. Lubu, Atilla ve Guan Yu haricinde herhangi bir hiçbir madalyayı kullanmadım. Bakın zaten burada da görebilirsiniz. 95 tane Kraliçe Dido, işte 396 tane Kral Derek madalyası, 168 tane Josephine, az bile toplamışım. Yüksek miktarları gösteriyorum şöyle. Yi Sushin var 109 tane, 442 adet Büyük Darius madalyası var. Aynı şekilde Kleopatra ve de Jene Dark madalyaları da bir hayli yüksek. Aşağıda mor madalyalarım da gayet iyi adetlerde. Gördüğünüz gibi buradaki madalyaların zaten adet ortalaması 60-70 bandında. Hepsini bu etkinlik dahilinde kullanacağım dostlarım. Şimdi isterseniz şöyle bir vali hesaplayıcıya geçelim. Vali hesaplayıcıda geçmeden önce şöyle etkinliğin ilk gününü tamamlayalım bari. Gördüğünüz gibi kabile baskını günü bugün. Benim elimde şuradan da görebilirsiniz 622 adet dayanıklılık var. Şimdi bunları ben şöyle bırakayım. Bir yandan da biz valiye geçelim. Vali hesaplayıcıya geçelim. Şöyle çıkıyorum. Burada şöyle 2 tane birliğim dışarıda. Toplamalarımı ben şimdiden bıraktım bu arada. Yani işimi garantiye almaya çalışıyorum. Bakın bir tane toplamamı şöyle yani 12 milyon alabiliyordu. Bugün de verimli kaynak günüydü. Hepsini tek toplamada tamamladım. 16 milyon içeride duruyor şu an. Şimdiden bekletiyorum bunu. Evet
Vali gününe daha var. Doğru. Kesinlikle haklısınız. Yani pardon, toplama gününe daha var. Üçüncü günde toplama. Fakat ben şimdiden hazırlıklarımı yapıyorum. Şöyle bir diğer birliklerimi de göstereyim isterseniz. Bu birliğimde benim 9,19 milyon kadar birim toplayabiliyor. Zaten bu verimli kaynak kampı toplamda 12,6 milyon kaynak veriyordu. Fakat birliğim bu kadar aldığı için ben tam kapasite doldurmuş olacağım ve tam kapasite verimlilik ödüllerini de almış olacağım. Bir diğer yandan diğer birliğimi toplama kampına gönderdim, yiyecek merkezine gönderdim. Burada da hepsini tam miktarda doldurup yine en verimli bir şekilde ayrılacağım buradan. Kalan diğer günde ise diğer iki birliğimi yapmayı düşünüyorum toplama konusunda. Şimdi birliklerimizi şöyle bıraktık zaten. Şu an kabilelerimizi kesiyor. Biz birlikte vali hesaplayıcıya geçelim. Burası devam etsin. Diyecektim ki şeyi kullanmadık. Dayanıklılıklarımızı kullanmadık. Şu an yanlış oldu. Şöyle hepsini kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 592 adet. Biraz daha az önce kullandım sanırım. Şöyle bir kontrol edeyim. Birliğim tekrar çıkacak mı diye. Keşke şöyle boş bir yere ışınlansaydık diyeceğim de toplamalarım var. Tamam, bu böyle devam etsin. Biz de birlikte vali hesaplayıcıya geçelim. Arkadaşlar, vali hesaplayıcı gördüğünüz gibi karşınızda. Ben kendi işim gereği Excel'lerle çok çalışan biriyim. Şöyle biraz büyüteyim sizin için. Birinci günden başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi gün gün böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Birinci günden başlayalım. Bakın zaten burada yazıyor. Kaç dayanıklılık var diyor. Bizde ne vardı? 622 mi demiştik? 620 diyelim. Zaten 5'e bölünüyor ya. Benim kestiğim her bir kabile bana 300 puan verdiği için buradan toplamda 37.200 puan alacağım. Tamam. İkinci güne geçelim şöyle. Arkadaşlar, ikinci günde gördüğünüz gibi bizim teçhizat üretimi, madalya kullanımı ve parşömen kullanımı günümüzdü. Şimdi burada nadir bir teçhizat ürettiğinizde 1000, destansı teçhizat ürettiğinizde 5000, efsanevi teçhizat ürettiğinizde ise 30.000 puan kazanıyordunuz. Biz efsanevi teçhizat üreteceğiz. Aynı şekilde destansı madalya, efsanevi madalya ve destansı parşömen, efsanevi parşömen ödülleri de burada. Vali hesaplayıcıda sadece veri girdisi yazan yeşil kutulara biz verilerimizi giriyoruz arkadaşlar. Zaten burada gerektiği yerde notlar yazıyor. Bakın mesela burada diyor ki kaç günlük demirci hızlandırıcısı var diyor. Onu girin yani buraya diyor. Burada direkt günü girdiğimde bana puanı vermesinin sebebi şuraya şöyle bir ekstralar koymam benim. Bir adet efsanevi teçhizatın kaç dakikada çıktığını buraya girdim. Daha sonra onu saate çevirdim ve güne çevirdim. Yani bir adet teçhizatım benim 0,98 günde tamamlanıyormuş. Benim 106 günlük hızlandırıcım varsa da buradan totalde 3.130.000 puan elde edebilirsin diyor. Teçhizatlardan güzel puan alıyoruz bu arada. Destansı madalyalarımı şu şekilde hesapladım. Az önce gördüğünüz bu destansı madalyalar bizim mor kahramanlarımız diyeyim ben. Mor kahramanlarımızdı ve böyle bazılarında sallıyorum şu an 96 adet, işte 84 adet, 126 adet gibi adetler vardı. Bunları direkt topladığımızda olmaz. Bunların kaçı kullanılabilirse o kadarını benim eklemem gerekiyordu buradaki 1571 adete. Ben burada şöyle yaptım arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bizim her yıldızımız, şöyle bir not alayım. 270 diyeyim. Şöyle başlıkları attım. Sizi bekletmek istemedim. Bizim her yıldızımız burada da gördüğünüz gibi işte birinci yıldızı tamamlamak için 20 tane madalyaya, ikinci yıldızı tamamlamak için 50 tane madalyaya, 3'te 100, 4'te 150 ve 5'te de 270 madalyaya ihtiyacımız vardı. Ve bunlar şöyle ayrılıyordu. Yıldızların dişleri vardı. 3, 3, 3, 3, 8. Yani 5 diş tamamlıyorsunuz ve bunları bu şekilde tamamlıyordunuz. İkinci yıldızda ise 8, 8, 8, 8 ve 18 şeklindeydi. Üçüncü yıldızda 16, 16, 16, 16, öyle miydi? 32, 64, aynen. 36 adetle tamamlanıyordu. Dördüncü yıldızda 25, 25, 25, 25, 50. Beşinci yıldızda da 40, 40, 40, 40, 110 adet her diş için. Bunların hepsi işte birinci diş, ikinci diş. Yani birinci yıldızın birinci dişi, birinci yıldızın ikinci dişi gibi gibi. Siz zaten o an aslında bunları görüyordunuz ve bildiğiniz şeyler. Instagram'da da bunun tablosu var. Ben de şöyle basit bir şey hazırlamış oldum. Örnek veriyorum, işte bir tane hangi kahraman olsun? Destansı kahramanlardan örnek veriyorum, Nino. Nino'nun bende işte 95 tane madalyası var diyelim. Şimdi ben zaten şurayı tamamlıyorum. İlk 70'i tamamlıyorum. 70 tanesini kullanıyorum bu 95'in. Şimdi burada ise sadece şunu kullanabiliyorum.
Yani 70 artı 16 ben bu 95'in 86'sını kullanabiliyorum. Ben gidip bunları toplayıp yazarsam buraya doğru sonuç vermezdi. O yüzden bunları toplayarak yazdım. Yani kaçını kullanabiliyorsam o kadarını gelip buraya girdi olarak belirttim. Bilginiz olsun. Ya farklı bir örnek daha vereceksem şöyle şeyleri sallayacağım, sayılarını sallayacağım şu an. Ne vardı başka? Yuan Xia mıydı? Aynen böyle bir şeydi adı. Mesela işte 111 tane olsun. Bunda da 76 tane olsun diyelim. Yani mor madalyaları elimde bu kadar var diyelim. Şimdi Nino'da 95 madalya vardı, 86'sı kullanılabilirdi. Leon'da 111 madalya varsa burayı yine tamamlıyor. 70 taneyi yine tamamlıyor. Geriye farkındaysanız 41 tane kalıyor. Zaten şunların ikisi 32 tane demek. Yani 16 artı 16, 32. 70 artı 32 tane kullanabilirim ben. 102 tane kullanabilirim. Bir 16 daha eklersem farkındaysanız yani üçüncü dişi de eklersem 118 olacak. Madalya miktarımı geçtiği için kullanılabilir miktar bu şu an burada. Yuan Xa'da ise bakalım 76 diyor. Zaten şöyle 70 diyorum. Bir sonrakini kullanırsam 16 tane lazım oluyor. Bende ama 6 tane var. Buraya da 70 yazıyorum. Yani benim burada şöyle bir fark olmuş oluyor. Bakın 282 tane yazarsam yanlış olurdu. Bunların toplamı bu. Fakat ben geliyorum buraya 258 tane yazıp doğru sonucu alabiliyorum. Yani yanıltıcı olur. O yüzden bu şekilde yazmanızda fayda var. Kaçı kullanılabilirse o şekilde yazacağız yani. Aynı şeyi efsanevi madalyada da yapıyorum. Hatta parşömenlerde de yaptım arkadaşlar. Madalyada da benim kullanılabilir madalyam şu anda 2045 tane varmış. Bu bize çok güzel bir puan veriyor. Yaklaşık 5 milyon, 5,5 milyon gibi bir puan veriyor yani. Parşömenler de aslında kötü sayılmaz. 1800 tane destansı parşömenim var. Bildiğiniz gibi Mansa Musa'nın becerisini açacağız daha. Orada kullanacağız bazılarını. Bir de toplama kahramanlarına kullanırım diye düşünüyorum. Efsanevi parşömenlerimde 440 tane var. Zaten hatırlarsanız Lubu'nun bir becerisinin son kademesini yani 270 adetlik ihtiyacını basmamıştık valiye gireceğiz diye. Onu da burada kullanacağız ve bize 880 bin puan kadar kazandıracak. İkinci günde toplamda bakın farkındaysanız puanım 10,5 milyona çıkıyor. Şöyle bunları kapatabilirim bu arada. Üçüncü günü açayım şöyle. Üçüncü günde de toplama günümüz var. Toplamaya bildiğiniz gibi şimdiden hazırlanıyorum ben. Az önce size de gösterdiğim gibi 12 milyon zaten bir tane birliğimde şimdiden hazırdı. Diğer birliğimde 9,5 milyon topluyor benim. Bir diğer birliğim daha 9,5 topluyor. Ana birliğimi 14 milyon direkt toplayacağım. Yani bunlar bir önceki günlerden hazırladığım miktarlar olacak benim. Şöyle hemen son birliğimin de ne kadar topladığına bakıyorum. O da 10 milyon kadar toplama yapabiliyor. Bunlar direkt toplama gününe geçer geçmez benim elde edeceğim kaynak miktarları olacak. Yani hazır bir şekilde bekleteceğim bunları ki bunlar minimum miktarlar. Bakın mesela benim birliğim 12 milyon topluyordu ama üzerinde şu anda 16 milyonluk kaynak var. Çünkü verimli toplama gerçekleştirdim. Aynı şey bunlarda da olacak. 9,5 milyon değil de örnek veriyorum 12 milyon olacak. Hadi böyle biraz daha kabataslak çalışalım. Buna da 10 milyon olacak diyelim. 14 milyon olan çok artacağını düşünmüyorum. Kalsın o yüzden bu şekilde. Çünkü o ana birliğim çok bir buff'ı yok. Maksatım fazla toplamak. 13 milyon. Bunu da 13 milyon yapalım. Verimli bir şekilde kaynakları topladığımda başarılı toplama sonucu %5, %10 gibi hani kaynak arttırma bonusunuz var ya onlardan bahsediyorum. Sonucunda benim toplamalarım geliyor bu miktara kadar ulaşıyor. Şöyle birlikte bakalım. Bakın zaten burada 65 milyonluk kaynak mevcut. Ben buraya hedef 90 milyon yazdım. Bakın burada söylüyor zaten maksimum toplama miktarına hesaplanıp tahmini değer girilebilir demişim. 65 milyonu zaten güne girer girmez puan olarak kaydetmiş oluyorum. Bu bana 650 bin puan verir. Bir de üstüne gün içinde toplamalarım olacak. Benim tahminim biz 120 milyona kadar toplayacağımızı düşünüyorum ben. Gün içindeki toplamalarla da. Yani 1,2 milyon ya da işte 1,3, 1,4 milyon kadar bir puan yapacağımızı düşünüyorum. Fakat buraya böyle minimum değerleri yazdım. Çark o gün gelmiyor diye biliyorum. Çark günü ondan sonraki gün diye biliyorum ama üçüncü güne denk gelirse çok güzel olur. Çarklarımı da orada Mansa Musa çarkı gelecek diye hatırlıyorum. Mansa Musa'ya kullanarak çarklardan da 1000 puan alırım.
Şu an baktığım kadarıyla yani 120 tane çevirdiğimi düşüneyim şöyle. 120.000 puan da buradan temin edebiliriz. Şöyle günler açık kalsın, kapatmayayım. Dördüncü günde ise arkadaşlar, dördüncü günde hızlandırıcı günümüz, tüketim günündeyiz yani. Tüketim günüyle beraber çekiç ve yüzük, işte yüzük geliştiricileri, yüzükleri yükseltmek için kullandığımız kum, işte altınlar falan da bugün de. Bakın burada zaten bugünkü görevlerden biri bize diyor ki 1 dakikalık inşaat hızlandırıcısı sana 30 puan kazandırır diyor. Ben de geliyorum buraya, bakın ne diyor? Kaç günlük inşaat hızlandırıcısı var diyor. 140 günlük var dedim ben. Burada da 140 günlük sürecimi dakikaya çevirerek ve 30 ile sonunda kaç dakika elde ediyorsak 30 ile çarparak, şurada formülü görebiliyorsunuz anlayanlar için. C19 benim 140'ım. 24 saatle çarpıyorum 140 gün olduğu için ve de dakika ile çarpıp 140 günde kaç dakika olduğunu buluyorum. Daha sonra da kaç puan veriyorsa 1 dakikalık hızlandırıcı onunla çarpıyorum. Ve sonuç olarak gördüğünüz gibi 6 milyon puan elde ediyorum. Aynı şeyi araştırmada da yapıyorum. Araştırmaya ortak hızlandırıcıyı da dahil ediyorum bu arada. 228 günlük hızlandırıcımız var bunda da. Yine 1 dakikalık hızlandırıcı 30 puan veriyor. Bu arada arkadaşlar, hızlandırıcıları kendi gününde kullanın. Aynı şeyi birim eğitiminde de yapacağız yani. Bunların günü bugün, inşa ile araştırmanın günü bugün, birim eğitiminin günü 5. gün. 5. günde kullanın birim eğitimini abi. Ya da son günlerde güç arttırımı günlerinde bunları kullanmamaya, yani hepsini buralarda kullanmış olun. Araştırma hızlandırıcılarım da bana yaklaşık 10 milyonluk bir puan veriyor. Çekişlerim elimde 24 tane var. İşte burada bunları direkt kendi miktarlarını yazdım. Elimde kaç tane varsa yazdım yani. Dördüncü günden de totalde 16 milyon puan topluyormuşum yaklaşık olarak. Şöyle beşinci günü açtığımda ise beşinci günde biraz hesap kitap gerektiriyor arkadaşlar. Şimdi ben buraya yedinci seviye birliği de ekledim ama benim elimde hiç yok. Yani herhangi bir şey açamadım. Belki bugün açarsam, araştırma hızlandırıcılarıyla açarsam kullanabilir oluruz. Burada durumlar biraz karışık. Şimdi beşinci seviye asker mi eğiteceksin? 5'ten 6'ya terfi mi ettireceksin? Yoksa 6. seviye asker mi eğiteceksin gibi sorular gelebilir. Burada da sadece şöyle bir hesap var arkadaşlar. 1 dakika başına kaç asker çıktığını hesaplamanız gerekiyor. Ben hesapladım ve yazdım zaten. Örnek veriyorum, 5 seviye bir askerin eğitme ekranına geldiğinizde ve daha eğitmediğinizde aşağıda bir süre göreceksiniz. Sallıyorum şu an, işte 11 saat 30 dakika gibi bir süre göreceksiniz. Şöyle yazalım. 11 saat 30 dakika gibi bir süreyle karşılaşacağız ve bunun üst kısmında da diyecek ki 1960 tane birimi bu kadar saatte üretiyorsun sen diyor. Tamam, ben de 1 dakikada kaç asker ürettiğimi bulmam lazım. Şimdi önce bunu, ben buradaki süreyi bir dakikaya çeviriyorum. Nasıl çeviriyorum? 11 saatte kaç tane dakika var diyorum önce. 11 saat, her bir saatte 60 dakika olduğu için 60 ile çarpıyorum bunu ve artı bir de 30 dakikamız vardı. Burası toplamda 690 dakikaymış arkadaşlar. Şimdi dakika başına düşen asker sayısını bulmam için de burada 1960'ı, yani yukarıdaki değeri 690'a bölmem gerekiyor. Bakın farkındaysanız, şöyle görünmüyor sanırım. Bakın farkındaysanız 2.84, yani dakika başına 2.84 asker üretiyormuşum. Ben 83 yazmışım. Bu veriyi buraya giriyorsunuz, bu bilgiyi buraya bırakıyorsunuz. Aynı şeyi 6 seviye askerler için de yapabilirsiniz ve terfi için de bu hesaplamayı yapıyorsunuz. Size, eğer ben bu dosyayı paylaşırsam, siz direkt buradaki değerleri değiştirebilirsiniz. Artık herhangi bir formül falan oluşturmanıza gerek yok. Bakın burada şöyle bir gün var. Kaç günlük eğitim hızlandırıcısı var diyor. Örnek veriyorum, ben alttakileri boş verin. 150 günlük eğitim hızlandırıcım var. 150 gün boyunca 5 seviye asker üretirsen diyor, 12.225 milyon, 12 milyonluk bir puan kazanırsın ve de toplamda 611 bin T5 asker üretmiş olursun diyor. Ben 100 günümü burada kullandım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Önce terfide kullandım. Neden terfide kullanıyorum? Çünkü bakın arkadaşlar, dakika başına askeri en çok veren, en çok puan veren bu. 75 günlük hızlandırıcımı 5 seviyelik askerleri 6 seviye yaparken kullanıyorum ben. Şimdi burada neden benim ödül puanım 30? Şuraya bakalım. Seviye farkına göre puan değişir diyor. 5'ten 6'ya geçiyorsa 30. Yani 5 seviyelere 6 seviye terfi ettiriyorsanız bu puan 30 olur. T6'dan T7'ye terfi ettiriyorsanız da 50 puan alır. Neden bu puanlar alınıyor? Bakın farkındaysanız şuradaki farktan ötürü. 5'ten 6'ya alıyorsunuz, 30 fark var ya, terfi puanı yazıyor. Ya da 6'dan 7'ye alırken 50 fark var ya, terfi puanını 50 yapıyor bu da.
Ben dedim ki 75 günlük hızlandırıcım var. Daha doğrusu oradan gitmedim. Ben bunu biraz tutturmaya çalıştım. Benim elimde toplam 410.000 tane T5 asker var arkadaşlar. Ben buraya işte bir 85 yazdım. Böyle rakamı burada görüp takip edebiliyorum ya. Burayı işte 410.000'e tamamlayana kadar böyle denedim ve 75 günlük hızlandırıcıyla 410 binlik birimimi T6'ya çektiğimi öğrendim. Geriye 100 günlük hızlandırıcım kalıyordu. Onu da buraya girdim. Buralardan da gördüğünüz gibi 100 günlük hızlandırıcıyla yaklaşık 12 milyona yakın bir puan alıyorum ve de terfi ettirirken de terfi ettirmek her zaman daha kârlıdır bu arada. 75 günlük hızlandırıcı ile 12.3 milyon puan alıyorum. Buradan toplamda 24 milyon kadar puan alıyorum arkadaşlar. Sonraki güne bakarsak gördüğünüz gibi bunlar 6. gün, 7. gün zaten genel her yerden puan toplama günü. 6. günde de bugün biten inşalar ya da bugün biten eğitimlerden toplayacağınız puanlar arkadaşlar. Bu kısmı biraz Enkudretli Vali etkinliği esnasında anlatmayı düşünüyorum sizlere. Fakat şimdiden şöyle biraz özet geçebilirim. Bakın not olarak ne demişim? Gelişimi sağlanacak binanın 4. gün belirlenmiş olup güç değerini en çok arttıran bina olması gerekir diyor. Geliştirme sonrası belirtilen güç değerinden şimdiki güç değeri çıkartarak fark buraya yazılmalıdır diyor. Aynı şey araştırmada da geçerli arkadaşlar. Biz her neyin bugün de 6. günde ya da 7. günde bitmesini, inşasının bitmesini istiyorsak şu günde, 4. günde araştırma hızlandırıcılarımızı ya da inşa hızlandırıcılarımızı o denli kullanıyoruz ve sallıyorum diyoruz ki bugün işte tam öğlen bastınız diyelim. Bir gün, 2 gün. 1,5 günlük bir süre kalsın. İşte saat hesabı yaparsınız oradan. Öğlen bastığınızı farz ederek söylüyorum. 1,5 günlük bir süreci kalsın. Geri komple hızlandıracağım diyorsunuz. 1,5 gün sonra inşa 6. günde tamamlandığında siz puanınızı almış oluyorsunuz. Vali hesaplayıcı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle puan toplamlarım vardı. Bir de total puan göreceğiz. Total puanımsa 55 milyona yakın bir puan topluyorum arkadaşlar ben. Ve 7. günü buna dahil etmedim gördüğünüz gibi. 7. günde toplama falan desek böyle 60-62 milyon güce geçerim gibime geliyor. Bir önceki valide 62 milyon ya 60-62 milyon puan yapmış birisi 4. olmuştu. Fakat videonun başında da dediğim gibi ilk Ramses valisi olduğu için o herkes biraz abandı oraya. Yani ağır bir şekilde birikimlerini harcadılar. Ben bu valide puan ortalamalarının biraz daha düşük olacağını düşünüyorum ki buna girmemin bir diğer sebebi şu. Şimdi ilk valiye giren yatırımlı hesaplar ikinci valiye girmeyip üçüncü valiye tekrar girecek. Ben adamlarla boğuşmak zorunda kalacağım. Burası daha sakin diye düşünerek ikinci valide Ramses'e başladık dostlarım. Şimdi birlikte gün gün ilerleyişimizi takip edebiliriz. Bu arada arkadaşlar vali hesaplayıcıyı isteyen varsa benimle iletişime geçebilir. Ben bunu böyle dosya olarak paylaşabilirim. İstediği yerde kullanabilir. Benim için önemli değil. Hazırladım, kullanıyorum zaten. Sizler de faydalanmak isterseniz paylaşabilirim. Şöyle güzel, düzenli bir klasör bütünlüğü oluşturdum. Bayağı tatlı bir şey oldu yani. Şöyle her şeyi kapatabiliyorsunuz. Geriye sadece bu kalıyor. Şimdi ödül olarak Age of Empires Mobile'daki kaliteli komutanlardan biri olan 2. Ramses'i veren en kudretli vali etkinliğine geçeceğiz. Fakat dostlarım geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olmayı ve videolar esnasında kafanıza takılan soruları yorum olarak tarafıma iletmeyi unutmayın. Siz unutmayın ki biz de birlikte güçlenebilelim. Dostlar tüm dayanıklılığı harcadık derken şuradan 50 tane daha dayanıklılık geldi. Güzel oldu. Hatta bana bir plan oluşturdu. Şuradaki 100'e de yetişmeye çalışacağım bugün içerisinde. Yani 23 tane daha falan kesmem lazım. Şöyle bunu topluyorum. Bununla beraber zaten bir 10 tane keseceğim. 23 tane biraz zor gibi ama yine de deneyeceğim şansımı. Şöyle bunları da hızlıdan göndereyim. Genelde şu mızrağı göndermeye çalışıyorum ki birliğim biraz geri seviyede. TP edinemiyorum. Şöyle gönderdim. Şu anki durumu da sizlerle paylaşayım hemen. Şöyle girdiğinizde gördüğünüz gibi şu an 3. sıradayız. 47.280 puan elde etmişiz. Vali hesaplayıcıya göre farklı çıktı çünkü gün içinde kendi dayanıklılıklarımı da kullanmıştım ben. Bakın gördüğünüz gibi şu anki sıralama bu şekilde. Arkadaşlar vali etkinliğinin birinci aşamasını yani birinci gününü
3. sırada tamamladık. Şöyle sizlere de göstereyim hemen şuradan. Şöyle sıralama diyeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi kabile keserek 50.880 puana ulaştık ve 3. olduk burada. Buradan 1000 imparatorluk parası ve bir miktar hızlandırıcı kazandık. Şimdi 2. gündeyiz. 2. günde gördüğünüz gibi sadece 30.000 puan yapmışım. Şöyle bakın, bir adet efsanevi tesisat parçası ürettim. 30.000'i oradan aldım yani. Burada sıralamaya şöyle bir göz atacaksak Zims isimli arkadaşımız 6.300.000 puan yapmış. Bizim yaptığımız dünkü hesabımıza göre şöyle 2. gün görselini ekrana getireyim. Totalde biz 10,5 milyon puan yapmayı planlıyoruz burada. Yani biraz şaşırtıcı bir rakam. Buradaki birinci 6,3 milyon yapmışken biz 10,5 milyon yapacakmışız gibi duruyor. Ya bu birikimimizin çokluğundan kaynaklı bu şekilde olabilir. Buyurun birlikte şimdi uygulayalım. Biraz uzun sürecek çünkü teçhizat falan basacağız. Şimdi şöyle önce bir görevimize tekrar bir göz atalım isterseniz. Bakın diyor ki teçhizat parçası üret diyor, madalyaları kullan diyor ve parşömenleri tüket diyor. Parşömenlerden başlayalım. Şöyle geliyorum. Zaten parşömende şöyle Lubu'yu bekletiyorduk burayı. Şunu hemen bir 5 yıldız yapalım. 5. kademeye getirelim. Bunu 5. kademeye getirdik. Sadece 270 tane parşömen kullandık şu anda. İsterseniz şöyle bir gözlemleyelim. Teyit olsun. Bakın 570.000 puana geldik bile. Sıralamamızda 25.liğe yükseldi. Devam edelim. Şimdi artık böyle teyit etmemize gerek yok. Bu da böyle işimi garantiye alıyormuşum gibi oldu. Şimdi şunları kullanıyorum Lubu'ya. Burada kullanacağım bir yıldız yoktu diye hatırlıyorum. Guan Yu'da var. Şunu kullanayım. Oo, burada bayağı vakit kaybedeceğiz. Şöyle tek tek basacağım. Bakın bayağı var elimde. Ciddi bir fark yaratacağız yani. 4 tane kaldı. Şöyle takas edelim 4 tane abicim. Böyle hepsini sıfırlarım ben. Müthiş. 70 tane tam 2 yıldız ediyor zaten. Burada hiçbir şey kalmayacak elimizde. Tam sıfırlayacağız. Tamam. Burada güzel bir miktar varmış. Kahramanlar şok oluyor şu an. Buralardan bir de şeyler toplayacağım. 100 imparatorluk paraları toplayacağım. Güzel, bunları da toplarım böyle adım adım. Ben şöyle etkili olanları göstereyim. Şöyle şeylerden gidelim. Efsanevilerden gidelim. Daha sonra ben hepsini tamamlarım. Şöyle Theodora'mızı da yükselttik. Bir yıldız yapmış olduk. 2. yıldızın da 1. dişini açtık. Bodika'mız vardı. Bodika'yı biz 1 yıldız yapmayı düşünüyorduk. 8 tane madalyamız eksik. Bunu tamamlarız. Mansa Musa'yı basmışız zaten. Bilmiyordum. Jenny Dark'ı da basalım. Birliğimizde kullandığımız için. Bunu da şöyle bir basalım. Bu da 3 yıldıza çıkacak gibi duruyor. Allah süper ya. Ben şimdi bu gibi madalyaların hepsini kullanıp geliyorum arkadaşlar. Mor özel madalyaların hepsini kullandım. Bakın şundan 201 adet kaldı. Fakat başka hiçbir madalyam kalmadı. Hepsini kullandım şu anda. Sarılarda da kullandım. Sarılarda zaten ortağı, yani diğerlerinde kullanamam. Ya misal diyeyim, işte bu 10 tane de geçiyor olsa bile bir taneyi ben buna vermiyorum. Çünkü sarı madalyalar önemli abi. Fakat bunu öyle değil. Mor madalyaları öyle düşünmüyorum. Hatta şöyle, yani mesela Kaso'ya vereyim. Çok önemli değil bunların yıldız seviyeleri. Şöyle takas et diyorum. Bak mesela kademe için 100 tane diyor. Tamam, al 100 tane. Bunları da böyle 100 tane harcadım. Tamam. Bir 100 tane daha harcayabiliyor muyum burada? Evet, 100 tane daha harcayayım. Şöyle. Tamam. Bakın mor madalyalarında hepsini bitirmiş oldum. Şu an yine bir tane kaldı elimde. Bir taneyi de sana vereyim. Hadi o da sende kalsın. Şöyle ne yapacaksam artık onu. Mor madalyayı da bitirmiş olduk. Parşömenlerle başlayacağız dedik. Madalyalarla başladık. Bir anda gaza geldim orada. Bu arada birliklerim toplamada şu anda. Bu iki birliğimi de bugün dolduracağımı söylemiştim. 3. güne hazırlıyorum. Bunlar toplamaya devam ediyor. Diğerleri de şöyle piknik yapıyorlar. Burada ağaçlık bölgeye bıraktım bunları. Şimdi şöyle bir puanımıza tekrar göz atalım isterseniz.
Sadece şu an biz zaten 6.3 milyon puana eriştik. Daha parşömenlerimizi falan kullanmadık ve de teçhizat üretimi yapmadığımız halimizde biz şu anda 6.3 milyon puana geldik. Sıralamada ikinci görünüyoruz. Genel sıralamada da ikinci görünüyoruz fakat birazdan birinciliğe yerleşiriz. Buyurun isterseniz birlikte parşömenleri kullanmaya başlayalım. Parşömenleri kullanmak için şöyle bir birliklerime gideceğim. Burada kullanmışım farkındaysanız. Bunu daha önceden kullanmıştım. Şuna kullanacağımı söylemiştim. Öncelikle bir bunu fullleyelim. Şöyle. Çok bir şey istemiyor zaten bu. Mor becerisi azim kullanılıyor Mansa Musa'da. Mansa Musa'yı da bir 100 seviye yapamadım ya. Kaldı böyle. Diğer mor parşömenlerimi ise tabii ki de hızlandırıcılara harcayacağım. Hangi hızlandırıcılara? Şunlara. Bakın gördüğünüz gibi efsanevi kahramanları mor destansı becerileri var oluyor. Toplama ile ilgili olan. Bunları böyle fulllemeye çalışacağım. Önceliğim ana toplama birliğim olacak. O da şu. Şundan başlayacağım yani. Şöyle fulllemeye başlayalım. Bunları da böyle harcayacağım. Bunu değil sadece hasatı yapıyorsunuz. Bir de ilerleyen süreçte buradan toplama ile ilgili beceriyi açabiliriz. Fakat elimizde şu an yeterince beceri açma parçası yok. Şu 10 tane istediği var ya. Ondan yeterince olmadığı için açmayacağım. Şöyle diğerine geçiyorum. Bunu da yapalım. Bunlar da toplama yüzdelerimi güzel miktarda arttıracak. Hatta şöyle bir tanesini de gözlemleyerek yapalım isterseniz. Şöyle bakıyorum. %26.25'miş şu anda. Evet. %26.25'miş. Kaç yaptı? %33. Güzel abi. %7 kadar arttırdı. 7.2 kadar arttırdı. Bunu da ilerletebiliyor muyum? Hiç yok. İlerletemiyorum. Tamam. Morlardan devam edeyim. Toplamacı var mı daha? Efsanevi kahraman olup da toplamacı olan var. Evet tabii ki de. Şurada Dido'muz var. Şunlar var. Şöyle kalanları basmaya çalışacağım. Ne kadar kaldı? 535. Bunu da fuller bu. Hatta bir sonrakinde hepsini fullleyeceğim ya galiba. Yok. 100 tamam. 100'ünü şurada kullanayım. Şöyle yapacağım. Ha, kötü oldu. 20 tane de burada kullanacağım. 25 tane elimde kalmış oldu. Başka kahraman kalmadı. Mor becerisi olan. Varsa şunlarda 20 tane kullanırım ama bunlarda da açmak gerekiyor yine. Şöyle bakın aynen toplama hızı bu. Yine buradan böyle açmam gerekiyor. Ama harcamayayım ya da isterseniz harcayayım ya çok fark etmez. Bir de şöyle birlikte imparatorluk parası harcadığımı görün arkadaşlar. Şöyle değiştiriyorum. Geri diyeyim değiştiremedim. Kahraman sanırım şeyde ya şu an. İlerleme yaptım. 20 taneyi de burada kullandım. Mor parşömenlerimiz de bitti. Şimdi ne kaldı elimizde? Şöyle bir gözlemleyelim. Efsanevi beceri parşömenlerimiz kaldı. Efsanevi beceri parşömenlerimizde 196 adet var. Geliyorum. Mızrak birliğime fokuslanacağımı söylemiştim. Buraları arttırmak istiyorum ben. Tabii ki ben bu parşömenleri Kiros'a ayırmak isterdim. Hatta isterseniz şöyle yapabiliriz. Kalan efsanevi parşömenleri bakın. Şurada 7. günde ben yine sanırım parşömen kullanarak puan alabiliyordum diye hatırlıyorum. Evet, en altta gördüğünüz gibi. Okey, o zaman ben şu an kullanmayayım onları. Eğer gerek olursa son günde kullanayım diyorum. Neden böyle söylüyorum? Çünkü 4. sezonda mızrak birliğime gelecek kumandana kullanmak istiyorum. Bakın burada nasıl biz Lubu'nun becerilerini fullledik şu anda. 2 becerisi de full. Fakat Atilla'da sadece bu mor beceri full, destansı beceri full. Guaido zaten herhangi bir gelişme yapmadık. Yani şu an Atilla'ya da kullanabiliriz aslında ama biraz mızrak birliğime de yavaş yavaş geçiş yapmam gerektiğini düşünüyorum ben. Zaten bu birliği yeterince güzel etki veriyor. Biraz da mızrak birliğinin kumandanını geliştirmek istiyorum yani. O yüzden dediğim gibi son gün kullanabiliriz onları. Zaten elimizde 196 adet var. 3 yıldız yapar. 3. kademeye getirir bir tane beceriyi. Yemek siparişim geldi de videoyu bölmek zorunda kaldım. Şimdi devam edelim. Dediğim gibi 196 tane efsanevi beceri parşömeni ile bit beceriyi 3 kademeye kadar getiririz. 170 tanesini kullanarak. Doğru mu hesaplıyorum? Aynen 70, 100. Evet 170 tanesini kullanarak 20 tanesiyle de ikinci bir beceriyi birinci kademeye getiririz.
Onlar şimdilik kalsın. Son günde gerekirse kullanırız. Şimdi isterseniz birlikte teçhizat kısmına geçelim. Teçhizatlarımızı tekrar şöyle bir gözden geçirelim. Farkındaysanız 106, hatta yaklaşık olarak 107 günlük demirci hızlandırıcımız var. Envanterde ise şöyle indiğimde 106 tane efsanevi taslak görüyorsunuz. 3 tane de efsanevi mızraklı taslağı görüyorsunuz. Bunlarla birlikte bunları basacağım. Göktaşımı da ayarlamam gerekiyor demiştim. Onları da hazırladım. Şimdi bu teçhizatları geliştirdiğimizde toplamda 3 milyon kadar puan alacağımızı söylemiştik. İsterseniz şöyle bir göz atalım. Hem de vali hesaplayıcıyı tasdik etmiş oluruz. 3 milyon 130 bin puan kazanacağımızı söylemiştik. 3 milyon 100 diyelim, tam 10 milyona tamamlıyor. Şimdi birlikte deneyelim, gözlemleyelim, bakalım neler olacak. Şöyle bir geçiyorum hemen demirciye doğru gidelim. Demirci deyince de aklımıza Metin 2 geliyor bu arada. Şöyle artı bastığımız günler geldi aklıma. Şöyle döv diyeyim. Evet. Üçer üçer basacağız. Şöyle bir tane daha göndereyim şimdiden. Toplu hızlandırıcıyla böyle kütür kütür devam edeceğim abi. Hiç durmayacağım, fakat ortak hızlandırıcı kullanmamaya dikkat edeceğim. Sonuna doğru ortak hızlandırıcıları kullanmaya başlayacak. Zaten kullanmam, dururum yani. Şöyle geçemiyorum bu ekranı. Atlaya basamıyor muyuz? Tamam, onayla. Direkt şöyle dövüyorum ve hızlandır diyorum. Direkt sonuç versin. Tamam. Üçü de mızrak çıktı bu arada. Harika. Şöyle devam edelim. Toplu hızlandır. Bize mızrak ve süvari lazım şu an. O da çok üzmüyor yani bu arada. Bunları bu şekilde kullanacağım. Bir tane de kılıç verdi. Okçu vermesin de abi. Diğer üçünü versin. Burayı ben bitirdikten sonra videoya kaldığım yerden devam edeyim isterseniz. Sizin de değerli vaktinizi çalmayayım. Ya bu hepsini kullanma işi keyifliymiş ya. Hesap bildiğin kıtlıktan çıktı gibi bir şey oldu yani. Böyle fakir fukara takılıyorduk. Şimdi bol keseden kullanıyoruz. Tuhaf bir şey oldu yani. Kendimi kötü hissettim bir anda. Acaba yanlış mı yapıyorum falan diyorum yani kendi kendime. Bu arada çok az kaldı. Elimde 9 tane kaldı. Şöyle bunları da basayım. Var mı daha hızlandırıcı bu arada? Şöyle bir kontrol edelim beraber. Basıyoruz ama. 19 saat kalmış. Tamam, daha fazla abartmaya gerek yok. Zaten yapacağımızı yaptık. Onları da şöyle biz koyalım. Bunlar da kalsın bari. Güzel, mükemmel bir teçhizat elde ettik arkadaşlar. Yani tahmin edersiniz 100 tane falan açtık şu anda. Puanımıza bakalım 10 milyon oldu mu diye. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 milyon 100 bin olmuş. Yani vali hesaplayıcı aslında böyle çok da kötü bir sonuç vermiyor. Güzel bir sonuç veriyor. Onda da 10 milyon 500 bin puan yapacağımızı söylemişti bize. Biz totalde 10 milyon 100 yaptık. Mesela şeyleri de koysak zaten 6 tane teçhizatı yapmadık mesela. 6 çarpı 30 yapsam 180 bin gibi eksikler 10 milyon 100'e düşürmüş oluyor. Problem yok. Ben vali hesaplayıcının arkasındayım bu arada arkadaşlar. İsteyenlere de yani iletebilirim. Söylemiştim zaten. Sizler de kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bir bakalım tekrardan. Yapmamız gerekenler arasında teçhizatlarımızı ürettik, madalyalarımızı kullandık, parşömenlerimizi kullandık. Şöyle bir şey yapacağım. Yani bunun valiyle çok alakası yok ama şöyle bir hazine kısmından toplu parçala diyeceğim. Okçu olanları şöyle bir yok edeceğim abi. Kullanmıyorum çünkü hiçbir şekilde kullanmıyorum. Şöyle sadece açacağım bunları çünkü bundan sonraki magma kristallerimi ben mızrak birliğimde kullanacaktım. Şöyle açayım bunları. Lubu da açık kalsın. Kullanalım, açalım. Bunda yoktu sanırım. Tamam. Diğerlerini de şöyle bir göz atalım. Var da seviyesi yetmiyor şu anda. Tamam, bu kalsın. Şunu yapmış mıyız? Buna kullanırız biz de. Fark etmez zaten. Yine birliği etkiliyor. Tamam. Diğerleri de mızrakta yapacaklarımızla ilgili. Aa bak, buraya da yapabiliyormuşuz. Şöyle yapalım. Çok fazla bir şeyim yok zaten mızrakta. Daha toplayamamıştım. Şimdi ama yerlerine yerleştiririz birlikte. Birden şeye geçtik gibi oldu ya şu an. Sıfırdan başlama serisinin videosuna devam ediyormuş gibi hissettim kendimi. Çünkü bu ara devamlı olarak onunla ilgilendiğim için böyle birden kendimi kaptırıyorum arkadaşlar. Şunları da yerleştireyim. Ya gördüğünüz gibi ben teçhizatlarımı yerleştiriyorum.
İkinci günde de ilerlememiz bu şekilde arkadaşlar. Yani daha fazla ilerleyemem diye düşünüyorum. Çünkü elimde başka bir şeyim kalmadı. Eğer işte şurada savaşçı denemesini falan yaparsam onlardan gelen parşömenleri de son gün basarım diye düşünüyorum. Son günde zaten her şeyi kullanabiliyordunuz arkadaşlar. İkinci günün sonuçlarını da üçüncü günle ilgili videoyu çekerken sizlere sunacağım ve de göstereceğim. Üçüncü günde de bildiğiniz gibi zaten toplamalarımızla ilgilenecektik. Toplama birliklerine bir ufak göz atarız şöyle ve ne kadar topladığımıza günün sonunda birlikte bakarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toplama gününe geçtik. Toplama gününde şöyle bir önceki günün öncelikle ödüllerini toplamış oldum. Birinci olmuştuk. Buradan 2000 imparatorluk parası ve 5'er saat tüm hızlandırıcılardan temin edebildim. Şöyle toplayayım bunları. Bir tane toplama bildiğim kendi kendine dönmüş geriye. Kalemize dönmüş yani. O yüzden burada 119 bin gibi bir puanımız var. Bir önceki günü birinci tamamlamıştık bu arada. 10 milyon 100 bin puan yaptık. Üstüne daha fazla farklı bir şey koymadık. Bugün de gördüğünüz gibi şu anda 50. sıradayız ve 100 bin puanımız mevcut. Şöyle burada toplama yaparak her 100 toplamaya 1 puan kazanıyoruz ve de çarkla puan kazanabiliyoruz. Bahsettiğim kaleye dönen toplama 8 milyon civarında. Bundan kazandığım bir puan var orada zaten. Şöyle toplamalarıma bakacak olursak da hala 4'ü de burada bekliyor. Burada 16,8 milyon kadar var. Şöyle birliğimi de geri çağırıyorum. Diğerlerini inceleyelim. Bunda da 11,1 milyon kadar var. Bunu da şöyle geri alayım. Diğer birliğime girdiğimde 11,5 milyon kadar var. Ve de son birliğimde ise yaklaşık 10 milyon kadar bir toplama kaynak topladık arkadaşlar. Birliklerimi şöyle geri çağırdım. Gelsinler ve ilk toplamalarımızı gerçekleştirelim. Ben sıfırlama saatinde giremedim oyuna tabii ki. Yani uyuyorum o saatte. Sabah işe kalkar kalkmaz sizlerle bu videoyu oluşturuyorum. Kaleme dönmüş olan birliklerimi toplamaya göndermekten yanayım. Hazır birliklerimi geriye çekmişken şöyle kabileleri de keseyim. Günlük kabilelerimizi de ortadan kaldıralım dedim. Ve şimdi birlikte tekrar toplamaya gönderelim. Şöyle en büyük birliğimden başlıyorum. Güzel. Şöyle 6. seviye kaynak merkezlerine göndermekteyim şu şekilde. Birlikleri gönderelim. Bugün zaten bu şekilde geçireceğiz arkadaşlar. Artık toplama yapıp toplamaya gönderip birlikleri sadece saati yönetmek var. Gün boyunca bu şekilde toplamalarla bugünkü puanımızı arttıracağız ve bugün bir de çark çevireceğiz arkadaşlar. Çarkta da harcama yapacağız. Çünkü çarka da Mansa Musa geldi ve bizim de 88 bin kadar bir imparatorluk paramız var. Onları da çarkta harcayarak Mansa Musa'nın da yıldızını kasmaya çalışacağım. Bu arada şöyle göstereyim sizlere, tüm birliklerimi geri çektiğim takdirde 614 bin kadar bir puan toplayabildim. Maşallah bayağı ciddi puanlar toplamışlar. Fakat bizim birliklerimizde şu an yapabileceğimiz maksimum durum bu zaten. Fark ettiyseniz stoklarını maksimum bir şekilde doldurup kenarda bekletmiştim. Şu anda 13. sıradayız. Toplama gününde çok böyle bir sıralama hedefimiz yok. Ama sıralama hedefimiz yok diye de mücadeleyi kenara bırakmıyoruz dostlar. Dostlarım, toplama gününün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Toplama günüyle ilgili yaptığım planı zaten anlamışsınızdır. Toplama gününden daha önce toplama birliklerimi kaynakla dolduruyorum ve bir kenarda bekletiyorum. Gün girer girmez, yani yeni resetleme gerçekleştirdikten sonra ilk girdiğim anda tüm toplamalarımı binama çekiyorum ve tekrar gönderiyorum. Zaten gün içinde, yani toplama gününde tabii ki de toplama yaparak devam ediyoruz. Bugüne artı olarak 117 tane Musa çarkı çevirdik. Burada kötü bir oran yakaladım arkadaşlar. Buradan 64 tane madalya elde edebildim 117 çevirmede. Bu da bize 64 bölü 117 çarpı 100 yaptığımızda %54, %55 bir verimlilik sonucu veriyor. Daha önce de söylediğim gibi biz sürekli böyle çark videolarında bir verimlilik hesabı yapıyorduk arkadaşlar. Yani ortalama bir verimlilikte 117 çark çevirmiş oldum. Bu 117 çark çevirdiğimde bildiğiniz gibi zaten en kudretli valide bugün bir de çarktan da puan alıyorduk. 117 bin puanda çark çevirerek kazanmış oldum. Şimdi toplamalarımı geri alıyorum ve böyle son dakikaya kadar bir toplama imkanı oluşturacağım kendime. Geldiklerinde sizlere şöyle puanımız nereye geldi göstereyim. Şöyle gün boyunca biriken dayanıklılıklarımı harcarken ben de size kaç puan topladığımızı şu şekilde özetleyeyim. Arkadaşlar valiye girdiğimizde farkındaysanız 1,5 milyon kadar puan topladık ve
10. sıralamaya kadar gelebildik. Yani bu diğer arkadaşların birlikleri biraz kuvvetli olduğu için seviyeleri yüksek sanırım ve kaynak toplama, yükleme kapasiteleri biraz geniş olduğu için benden daha fazla topladılar. Aslında ben de full aktif bir şekilde toplamamı yaptığım takdirde maksimum yapabildiğim puanımı görmüş oldum şu anda. Bundan 100 bin, 117 bin kadar azı diyebilirim. Çünkü 117 binlik puanı ben çark çevirerek kazanmıştım bildiğiniz üzere. Toplama günü bu şekilde. Bir sonraki gün işler biraz daha çetrefilli olacak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir sonraki gün zamana karşı yarış günü. Hızlandırıcılar kullanacağız. İttifaktan yardımlar bekleyeceğim. Üstün üretimdeki çekiçlerimi, elimdeki 24 adet çekicimi kullanacağım. Haftalık olarak sürekli yaptığım gibi. Yüzüklerime kum ve altınları kullanacağım. Şu üstün üretim ve yüzükler kısmını sizi tam anlamıyla dahil ederim diye düşünüyorum. Fakat inşaat hızlandırıcı ve araştırma kısmı, yani çok ciddi miktarda bir hızlandırıcı harcayacağım için benim bir günümü komple alacak gibi bir şey. Çünkü sürekli yardım bekleyeceğim. O yardım verimliliğini elde etmeye çalışacağım. Farkındaysanız yani ortakları da ben araştırmada kullanmak istiyorum. Şöyle bir baktığımda burası 200, 370 gün, 300 hatta 380 güne falan tekamül ediyor. 380 günlük hızlandırıcı kullanacağım yarın. Şöyle bir şey düşünüyorum. Eğer çok fazla puan elde edersem ve sıralamada gerçekten aşırıya kaçarsam diyorum. Araştırma ve inşaları full kullanacağımdan eminim. Fakat ondan sonraki günde, yani birim eğitimi gününde çok fazla fokuslanmayabilirim. Elimde zaten yine 170 günlük birim eğitim hızlandırıcım var. Bugün de duruma göre bakarım. Sıralamaya göre böyle. Ben ikinciye çok fazla fark atmama gerek yok. 20 milyon, 30 milyon fark atmama gerek yok. Şöyle bir 5-7 milyon arası fark atarsak sanırım dengeleriz gibime geliyor. Hem elimde eğitim hızlandırıcım da kalmış olur. İlerleyen süreçte belki KVK'larda falan kullanarak imparatorluk parası kazanmak için. Üçüncü günde bu şekilde sonlandıralım arkadaşlar. Dördüncü günde görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada reset saatine tamamlamak için, yani tam reset saatinden 5-10 dakika önce toplamalarımın hepsini geri çekmek için burada bir süre ayarı yapıyorum. Size de böyle göstereyim. Diğerlerini yaptım. Bunu da birlikte yapalım. Bakın gördüğünüz gibi şu anda 3.77 milyonluk bir toplama için bunu yapıyoruz. 3.777'yi şöyle hesap makineme yazıyorum. Bölüyorum. Toplamda kaç dakika sürüyor? Bakın 8 saat 35 dakika diyor. Yani bu da ne demek? Buradaki toplam dakikayı bulmam gerekiyor. 8 kere 6 48, 480 artı 35 515. 515 dakikaya bölüyorum bu 3 milyon 777 bini ve bir sayı çıkıyor ortaya. Tamam, çıksın. Şimdi bu sayıyı kaç dakikalık toplama istediğime göre belirlemeye çalışıyorum. Sağ üstten bakın, günün yenilenmesine 1 saat 36 dakika kadar var. Ben de 1 saat 30 dakikalık bir ihtiyaç diyeyim. Yani 90 dakika. Bu çıkan sonucu 90 ile çarpıyorum abi. Bana diyor ki 660 bin diye bir değer veriyor. Şimdi birliğimi geri çekiyorum. Buradaki birliğimi. O 660 bini nereye yazdığımı ve sonucu sizlere şöyle göstereceğim. Topla diyorum. Buraya geliyorum ve de şuradaki ortadaki yük miktarını 660 bine indirmeye çalışıyorum. Şöyle bakın, şu an 1 milyonlarda azalıyor. 955 bin. Ortadaki var ya altta, 660 bine indireceğim şimdi. Şöyle biraz uğraşıyorum. Tamam, 656 bin kaydet dedim. Gönderiyorum birliğimi. Bu gayet işinize yarayacak bir taktiktir arkadaşlar. Çünkü yani ben her gece saat 3'ü bekleyemem. 3'ten önce toplama yapması için bu şekilde yapıyorum bu arada. Bakın şimdi şöyle birlikte gözlemleyelim. Şu an 1 saat 35 dakikam var günün yenilenmesine. Benim 1 saat 30 dakikada falan toplamam gerekiyordu. Bakın, toplama süresi 1 saat 30 dakika. Şimdi diğerlerine bakın. 1 saat 20 dakika, 1 saat 25 dakika, 1 saat 28 dakika ve de 1 saat 26 dakika. Bu şekilde ufak bir toplama taktiği de sizlere hediyem olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, vali etkinliğinin dördüncü günündeyiz. Bir yandan da altın sefer var şu anda. Yani nasıl zorlanıyorum bilemezsiniz. Bir yandan hızlandırıcılarımı kullanıyorum. Bir yandan toplama birliklerimi gönderiyorum. Bir yandan da seferin gerekliliklerini sağlamaya çalışıyorum. Gerçekten benim için bugün, yani bugün oyunda geçirdiğim vakit inanılmaz çoktu diyebilirim arkadaşlar.
Şimdi dostlarım, size söylediğim gibi hızlandırıcıları çatır çutur kullandım. Bakın, ortak inşaat ve araştırma hızlandırıcım kalmadı. Ne noktaya geldik? Bunu bir göstereyim. Şöyle kısa göstereceğim. Bu çünkü bir vali videosu. Sıfırdan başlama serisinde bu detaylara birlikte gireriz. Sadece şöyle basitçe bir gösteri yapmaya çalışacağım. Gösterim yapmaya çalışacağım daha doğrusu. Dostlarım, kalemiz 29 seviye oldu. İnanılmaz ilerledik bu arada. Yani biraz saçma düzeyde biriktirmişim yani. Araştırmalarımızı yani T7'ye açabilirdim. Ben aslında yani bugünün başında sadece süvarim vardı. Süvari T6'm vardı. Şunlar yoktu. Diğerleri yoktu yani. Şuralar da yoktu. Şunlar da yoktu. Sadece burasıydı yani. Ve bugünün sonunda bu noktadayız. Açabilirdim. T7'ye gidebilirdim. Hatta bakın, şu an böyle geriden yükseltmeler yapıyorum. Çünkü artık üniversiteyi arttırmam gerekiyor. Kaleyi 30 seviye yapmam gerekiyor falan. Gördüğünüz gibi sadece eğitim hızlandırıcımız kaldı. Şimdi dostlarım, dördüncü güne baktığımızda burada şöyle bir şey göreceksiniz. Bakın, diyor ki 1 dakikalık hızlandırıcılar kullandığında 30 puan alırsın. Bir de diyor ki üstün üretimde bir kez üretim yap, sana 2000 puan versin. Ve de yüzükler için kumlarını, altınlarını falan kullan diyor. Tamam mı? Tamam, biz hızlandırıcıları zaten kütür kütür kullandık. Bir puan elde ettik. Fakat bugün valide şok olduğum bir durum yaşandı arkadaşlar. Gerçekten şok oldum. Bugün dördüncü gün. Sadece şöyle dördüncü gün özelinde sıralamayı açıyorum. Birinciye bakar mısınız? 48 milyon puan kasmış. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 1100 gün hızlandırıcı kullanmış arkadaş. 1100 gün. Yani kendisiyle iletişime geçtim. Bu kadar kullanmana gerek yoktu dedim ya. Hani neden heba ettin dedim. Bir sonraki valiye saklasaydın falan dedim ya. Garip bir muhabbet oldu aramızda. Şöyle genel sıralamada ise arkadaş öyle bir şov yapınca tabii ki biz ikinci sıraya düşmüş olduk. Birincilik böyle, ya hatta ikincilikte de bir çatışma yaşayacak gibiyim. Beni biraz gerdi açıkçası. Böyle kendime güveniyordum bu valide. Arkadaş uçuyor biraz. Biz artık böyle geridekiler ikincilik savaşı yarışı yapacağız gibiyiz. Sadece şu üçüncü sıradaki Çinli arkadaşım ikincilik yarışında bize problem yaşatacakmış gibi duruyor. Umuyorum çok abartmaz. Eğitim günde çok abartmaz. Çünkü böyle ikinciliği biraz rahat almak istiyorum. Yani eğitim hızlandırıcılarımın hepsini kullanmadan, size söylemiştim zaten, bugünü böyle atlatabilmek istiyorum. Dostlar, bu arada şimdi size şöyle bir şey ön izleme yapacağım. Hatırlatacağım yani. Ben bunu böyle gün gün çektiğim için siz bir anda izleyeceksiniz hepsini. İkinci gün için normalde şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mesela sizin demirciniz, şöyle bir açayım demirciyi de. Demirciniz mesela 3 ya da 4 tane üretebiliyor ya. Bakın, burada bir tane hazır bu arada. Şöyle döv dediğinizde bakın, benim mesela 3 tane kısıtlamam var. Çünkü demircim 24 seviye değil daha. Demirciniz 24 seviye diyelim, tamam mı? Ve burada 4 tane boşluğunuz var. Şimdi bir tanesi 24 saatte çıkıyor. Yani 4 tanesini çıkartmak için sizin 4 gün beklemeniz gerekiyor değil mi? Şimdi bu demirci günü kaçıncı günde? İkinci günde. O zaman siz valiye girmeden 2 gün önce tesisatlarınızı döveceksiniz ve bekleteceksiniz abi. 4 günlük hızlandırıcıyı buradan kazanmış oluyorsunuz. 4 gün boyunca hiç toplamayacaksınız onları. Demirci orada aynen bu şekilde bekleyecek sizi. Fakat 4'ünü de tamamlamış olacak bugüne yani ikinci güne giriş yaptığınızda. İkinci gün için bu şekilde yaptığınızda buradan 4 günlük hızlandırıcı kazanmış gibi bir şey oluyorsunuz aslında. Elinizdekini kullanıyorsunuz yani. Aynı şeyi mesela birinci gün için de yapabilirsiniz. Mesela dayanıklılığınızı sonda bırakırsınız ve her gün 50 tane veriyor ya, şu aşağıdaki günlük dayanıklılık ikmali diyor ya. Bunu verdiğinde tam valiye giriş gününden önce saat 2.55'te bunu basarsınız ve birden, mesela benim dayanıklılık limitim 100, işte 97 var farz edin. 147'ye çıkar ve biraz daha fazla dayanıklılık kullanmış olursunuz o gün içinde. Ve o gün de size 50 tane verir. Üstüne koyarsınız ve daha fazla kabile kesmiş olursunuz gibi. Yani onun da yine böyle ufak bir birikimi yapılabilir, bekletilebilir diyebilirim. Bir ve ikinci gün için bunu söyleyebilirim. Üçüncü günde zaten bildiğiniz gibi kaynak toplama. Kaynak toplamada ne yaptığıma şahit oldunuz. Beklettim kahramanları. Yani topladım. Birinci günden toplama yapmaya başladım. Ve kenara yığdım hepsini. Toplama gününe girer girmez hepsini topladım. Yani hepsini kaleme geri çağırdım ve tekrar toplamaya gönderdim. Toplama gününü bu şekilde geçirmiş olduk. Toplama gününde herhangi bir şeyi bekletmeme gerek yoktu. Böyle bir buraya
bekletecek bir şeyim yok. Yani dördüncü gün için bir şeyi önceki günden hazırlamanıza gerek yok. Fakat beşinci gün için birim eğitim gününe hazırlayabilirsiniz. Arkadaşlar bakın, benim mesela şu an 2 tanesi hazırda duruyor. 2 tanesi için de 5 saat ve 6 saat var. Yani şu an full bunlar. T5 olanlar 11 saattir bekliyorlar. T6 olanlar ise 24 saatlik bir süreçte tamamlanıyor benim eğitimimin tamamı. Hiç toplamadan 24 saattir bekletiyorum bunları bu şekilde. Yarın, yani bir sonraki güne geçtiğim anda toplayacağım ve tekrar üretmeye başlayacağım. Yani bu bana otomatikmen 4 tane yer olduğu için, hepsinde T6 olduğunu düşünürsek, yine buradan da 4 günlük hızlandırıcı kazanıyor gibi bir şey oluyorum. Ama aslında bekletiyorum bunları. 6. gün, yani güç artışı günü için şöyle yapıyorsunuz. Ben 6. günü çok önemsemiyorum açıkçası. 6. günde sadece topladığım birimler işe yarar. Çünkü iç kale geliştirmeleri ve teknolojileri son güne bırakıyorum. Yani bu ne demek? Şu demek arkadaşlar. Bakın şimdi. Size şöyle bir şey göstereceğim. Bakın, vali etkinliğinin bitmesine sol üstten bakın. 3 gün 2 saat 40 dakika var değil mi? Yani şurası son günün bitmesine, burada da var bu arada güç artışı. Şöyle görüyorsunuz. 3 gün 2 saat 35. dakikada şu süreçte oluyoruz. 7. günün içinde oluyoruz değil mi? Kalan saatine bakın. 3 gün 2 saat 33 dakika. Yani bu bitecek ve 7. günün son dakikasında ben durduk yere buradan puan kazanacağım. Ne kadar puan kazanacağım? Bakın, şurada güç artışında 641 binden 822 bine artıyor demiş ya. Surun toplam gücü demek bu, tamam mı? Yani aradaki fark kadar artıyor. Aradaki fark burada kaç oluyor? 181 mi? Aynen. 181 bin fark var, tamam mı? Yani bu gelişmeyi sağladığında bana artı 181 bin güç gelecek. Şu sol üstteki gücüme 181 bin eklenecek. Şimdi burada etkinlikte ise ne diyor? 6. gün ve 7. günün o arkada böyle yazıyor alt kısımda. Aynen. Diyor ki iç kale inşasıyla bir güç artışı 3 puan demek diyor. Şimdi bana 181 bin güç gelecekti. 3 ile çarpıyorum. Ne demek oluyor o zaman bu? Ben buradan toplamda 543 bin puan topluyorum demek. Sadece şu ayarı yapmam, şu ayarda bırakmam Sur'u bana yarım milyon puan kazandıracak en kudretli vali etkinliğinde. Bundan vazgeçtiğiniz durumlar olabilir. Bunu yapmaktan vazgeçtiğiniz durumlar olabilir. Şöyle yapıyorum genelde. Mesela bir tanesini hazırladım burada gördüğünüz gibi. Diğerlerine bakın, fazla. Birinde 6 gün var, birinde 7 gün var, birinde 8 gün var. Şimdi şöyle, bugüne gelene kadar, yani son güne gelene kadar bu 3 günlük süreçte ben hızlandırıcılar toplayabileceğimi ve bunları son günde bitirebileceğimi düşünüyorum. Yani bugün ayarlayamıyorum zaten. Neden ayarlayamıyorum? Elimdekilerin hepsini kullandığım için ayarlayamıyorum. Bakın, ama mesela şurada 3 gün 3 saatlik bir hızlandırıcım var. Bunu kullanabilirim. Zaten bugündeyiz, yani şu an hızlandırıcı kullanma günündeyiz. Şöyle biraz daha kullanabilirim yani. Fakat tamamlayamam. Tamamlayamadığım için de bir önemi yok. Bundan kaldı mı elimde? Şunları da kullanayım mesela. Böyle böyle kullanabilirim ama bir faydası yok. Şimdi bu önümüzdeki 3 günde ben hızlandırıcılar topladıkça bunları yine surdaki kalan gün ve saat miktarıyla eşitleyeceğim ki son gün ben birden son dakika ciddi bir puan artışı sağlayayım. Eğer bir sıralama yarışındaysam da benimle yarışan kişiyi şaşırtıp birden önüne geçeyim. Son gün için de bu şekilde bir plan yapabilirsiniz. Şöyle bakıyorum, burada farklı bir şey var mı? Kabile toplama. Toplamalar var. Toplamaları da mesela birim eğitim gününde ben bırakacağım. Toplamaya bırakacağım yine. Aynı şu şeyde olduğu gibi, 3. günde olduğu gibi 5. günden 7. gün için toplama yapmaya başlayacağım. Yine onları hazır edeceğim ve kenara koyacağım. Sonra 7. güne geçtiğim anda toplayacağım ve 7. gün içinde tekrar toplamalar yapmaya devam edeceğim. Fakat bakın, burada teçhizat üret falan yok. Teçhizattan son gün puan kazanamıyoruz. Şimdi gelelim bizim bugünümüze. Yani kaçıncı gündeydik? 4. gündeyiz. 4. günde neyimiz vardı? Üstün üretim yapacaktık. Üsttekileri yapmıştık. Üstün üretim ve yüzükleri geliştirmek kalmıştı. Şöyle geliyorum. Üstün üretime girelim beraber. Geldim. Şimdi ben demiştim ki size, her hafta 24 tane kendim çeviriyorum. 6 tane de bana her hafta zaten verdiği için, gün gün verdiği için toplamda 6 tane veriyor. Her hafta şu 30'luk ödülü almaya çalışıyorum demiştim. Zaten elimde şu an 24 tane kaldı. Bu 24'ü de şu an komple kullanacağım. Yani buradan sadece birlikte yapalım diye bu kısmı ayırdım bu şekilde. Ya çok ekstra bir durum yapmıyorum şu anda. Şöyle 24 taneyi de açayım. Önümüzdeki 3 gün boyunca
dövme çekici kullandıracak bana. Ücretsiz bedelsizler verecek ve 30'luk ödülü de tamamladığımda buradan yine 100 kuyumcu nişanını alacağım. Her hafta bu 100 kuyumcu nişanını alıyorum ben. Bu arada 4000 kuyumcu nişanına çok az kaldı. Artık hedefimize ulaşmaya başlıyoruz. Yıkım habercisini almayı planlıyorduk. Çok yakınındayız. Envanterimize girelim. Yüzüklerimize ne yapabileceğimize bakalım. Sarı yüzüğü geliştirmeyeceğim. Çünkü yıkım habercisini aldığımda onu geliştirmek istiyorum. Şu 10 seviyeydi. Şu da 15. Bunu zaten 30'a kadar götüreceğim arkadaşlar. Şuradan 200 tane var elimde. 40 tane istiyor. Şöyle birlikte basalım. Zannetmiyorum. Ama 20 yaptık. Çok iyi. Bildiğiniz gibi her 10 seviyede bir yüzüğün becerisi artıyor. O yüzden 10. seviyeler önemli. Tam yetti bu arada. Farkında mısınız? Tam 20 seviyeye göre hazırlanmış gibi geldim yani. Bir tane de mor yüzüğüm var. Gece kurdunun yüzüğü. Bunu da yükseltmeyeceğim. Bunu da yükseltmeyeceğim. Neden yükseltmiyorum arkadaşlar? Çünkü yani şu Lubu'daki kumandandaki yüzüğü geliştireyim de diğerlerinde artık biraz mızrağa doğru dönmem gerekiyor. Mızrağa yatırım yapmaktayım yani şu anda aslında. O yüzden yüzükleri bu şekilde bırakacağım. Fakat bu yüzüğü 30 seviyeye kadar kasacağım. Yani son seviyesine kadar yükselteceğim arkadaşlar. Yıkım habercisini ve de mızrak birliğine alacağım ikinci mor yüzüğü yeterli seviyeye getirdikten sonra da buradaki yüzüklerle ilgilenmeye devam edebilirim ki Sakin Su zaten gerçekten geliştirilesi bir yüzük. Neyse geldik, biz buradan da ödüllerimizi aldık. Sıralamamıza bakalım, değişti mi değişmedi. 4. sıradayız. Bugünü de 4. sırada tamamlayacağız gibi geliyor arkadaşlar. Zaten 3. sıradaki arkadaş da aramda 2 milyon kadar puan farkı varmış. Olamazmış yani. 3. olamazmışız. Bugün de vaziyet bu arkadaşlar. Şöyle envantere bakıyorum herhangi bir şey var mı diye. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Dostlar şimdi şöyle yapacağım. Burada savaşçı denemesi var ve 2 saat kadar kaldı. Birazdan bunları tamamlayacağım. Şuradaki eğitim hızlandırıcıları istiyorum yarın için. Yani bu gibi her şeyi toplayın. Bir de şu malzeme ödülü var. Burada aslında biraz inşaatçı hızlandırıcım var. Ya birazdan bunlarla da ilgileneceğim. Buradaki inşa hızlandırıcılarını da alabildiğim kadar alıp hemen kullanacağım. 4. günde yapılacaklar bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir 5. güne baktığımda 5. günde de tüm birimleri birlikte geliştiririz diye düşünüyorum. 180 günlük hızlandırıcımız var. Yarın bunları birlikte kullanacağız. Evet arkadaşlar, tekrar birlikteyiz ve vali etkinliğinde 5. gündeyiz. Şimdi şöyle bir envanterimi göstereyim sizlere. Şöyle bakın, eğitim hızlandırıcım 2 gün 19 saat kadar kaldı. İnşaat ve araştırma da gün içinde kazandım. Onlar şu an önemli değil. Eğitim hızlandırıcıları nasıl kullandığımı size göstermek istiyorum. Şöyle bakın, farkındaysanız bir şehirde eğitmenim şu an. %5 kazanabilmek için, %5 eğitim hızlandırıcı kazanmak için. Altın Sefer etkinliğinde 329. serverdaydım. Şu an kendi serverımı görüntülüyorum sizlere. Bizim serverda bu şehrin eğitmeni benim. Şimdi ben bu şehrin bulunduğu bölgede herhangi bir yere ışınlandığımda %5 daha fazla eğitim hızlandırıcısı kazanıyorum. Şöyle kontrol edebilirsiniz onu. Profilime girdim. Şurada güç baremi var ya, 21 milyon 181 bin 686 yazıyor. Tıkladım buna. Bu ekran açıldı arkadaşlar. Şöyle birlik gücünüz falan, hepsinin nereden geldiğini buradan görebiliyorsunuz zaten. Şöyle aşağı indiriyorum ve şurada görüyorsunuz. Kılıçlı eğitim hızında artış işte %103. Hepsinde %103 zaten şu an. Siz bu şehre ışınlandığınızda, yani az önce gösterdiğim şehre ışınlandığınızda buradaki %5 devreye giriyor ve %108 oluyor. Bir de arkadaşlar şöyle yine kendi şehrimizdeki şu an bir yandan görevleri yapıyorum. Neden yaptığımı da anlatacağım size. Kendi şehrimizdeki krallık yetkilerinden buradan yetki talep ediyorsunuz. Geliyorum, bakın eğitim hızı mesela şu an boşta duruyor gördüğünüz gibi. Başvuru listesi diyorum. Bakın UTC saatiyle 21.30'da, yani Türkiye saatiyle saat 12.30'da, yani benim yatma saatimde son kez elimde kalanları basabilmem için 3. başvurumu bu saatte yaptım ben. Normalde bakın şöyle gerilerde aynen saat 10 gibi bir bastım birliklerimi. Sonra biraz daha toparladım kendimi. İşte ne yapıyoruz gibisinden değerlendirdim. Bu araya bir tane attım yani diyeyim daha doğrusu. 12.30'da müsait bir anda tekrar hızlandırıcılarımı kullandım. Ve de en son artık dedim ki kendime, ben 12.30'da gireceğim oyuna son olarak. 12.30'a da bu şekilde bir yer oluşturdum.
Eğitim hızı burada artı %10 alacağım. Taktik ustası olacağım imparatorluğumuzda. Bunlar önemli. Bunu hemen böyle güne geçmeden planlayıp buradaki başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Çünkü buralar hep doluyor. Bakın farkındaysan şu an canlı bak. Son dakikaları koyanlar var. İşte ondan önceki yerler dolu. Yani doluyor yani buralar. Burayı hızlıca doldurmanız gerekiyor. Bunlarla beraber ikisini birden aldığımda hem eğitim hızını hem de imparatorluk yetkisini aldığımda buradaki yüzdem %118 kadar oluyor benim. Şu an daha düşük çünkü üniversitemin içindeki araştırmalarımı çok fazla geliştirmedim T7'ye doğru gidebilmek için. %118'e kadar çıkarıp tüm hızlandırıcılarımı kullandım ben. Şimdi akşam başvuru listesinde bir şansım daha var. Niçin saklıyorum? Gün içinde topladıklarımla falan oradan yine tekrar eğiterek puan toplayacağım. Bu arada tüm 5 seviye askerlerimi, neredeyse tüm 5 seviye askerlerimizi 6 seviyeye çıkardım diyebilirim. Şöyle şuradan gözetleyebiliriz. Şurada. Şöyle birlik ayrıntıları diyelim. Bakın kılıçta 6 seviye, aynen, sadece okçular 5 seviye kaldı. Bakın en alttan bakmaya başlayalım. Süvariler, mızraklar, kılıçlar burada 6 seviye görünüyor. İç kalede ise mızraklarda sadece 1 seviye olanlar varmış. 84.000 tane onlar kaldı. Pardon, kılıçlarda. Onlar kaldı. Totalde 1,3 milyon adet askerim olmuş oldu. Bu demek oluyor ki rahat rahat savaşabilirsin. Aslında bugün savaşarak da biraz hızlandırıcı elde edebilirim. Etkinliği tamamlamaya çalışıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şu an hala muhafız kesiyorum ben. Bugün kaç tane kestim? 7 tanesini açmıştım. 3 tane daha kaldı. Bunu da kestim sayarsam 2 muhafız daha keseceğim. Birlikte yapalım. Bunu neden yaptığımı göstereyim. Bakın buradan yani güzel bir güne denk geldim aslında. Altın sefere denk geldim. Altın sefer paralarıyla da hemen alışverişlerimi yapıyorum. 460 sefer parası kazandım mesela. Giriyorum. Bir dakika şuradan çekeyim, sürekli bunun sesi geliyor. Heh. Şöyle girdim altın sefer mağazasına. Bakın burada ne var? 12 saatlik eğitim hızlandırıcı. Süper abi. Geliyorum buradan 12 saat diyor. 4 tane aldım. Yani 2 günlük hızlandırıcı daha almış oldum. İşte bunları saat 12'ye saklıyorum. 12.30'daki başvuruma saklıyorum. Anladınız mı? Bu 6 taneyi de almaya çalışıyorum ki hepsini alayım. Ne kullanabiliyorsam kullanayım. Size şey demiştim. Bu malzeme ödülü kısmını ilerleteceğim demiştim. 79'a kadar geldim. 80 beni biraz zorladı. Buradan da almam gereken birim hızlandırıcıları, eğitim hızlandırıcıları aldım. Aynı şekilde zaten inşa hızlandırıcıları da veriyor. Şu anda şöyle bir şey yapabiliriz. Şu noktadayız çünkü. Bakın hepsini surdaki saate yaklaştıracaktım. 2 saat, 2 gün, 5 saat, 41 dakika. Bunların daha 3 gün daha hızlandırmam gerekiyor gibi duruyor. Şöyle inşaat hızlandırıcılarını kullanmak istiyorum. Ortak var mı? Yok. Şöyle inşaatları kullanayım. 6 saat zaten. İyi, 4 güne kadar düşürdük. Bunlar 6 günde hatırlarsanız. Şöyle araştırma kısmını da hızlandırıyorum ki son gün saatine denk getirmeye çalışıyorum. Hatırlarsanız anlatmıştım zaten bu kısmı. Şunu da yaptık. Bu da 4 günde zaten. Güzel. Bunları böyle umuyorum ki denk getireceğim. Tabii bu süreçte bu arada arkadaşlar şu mağazaya girdiğinizde buradaki her şeyi toplamaya çalışıyorum, hızlandırıcıyı. Yani mesela harikada var. Yani bunlara ihtiyacım olursa alırım. Zaten bir tane alabiliyorum. Bir saat yani. Şöyle burada kalmadı zaten. Bunları en erken ilk ben bunları alıyorum. Arenada bir şeyim yok. Ordu talimi burada yani şu 10 dakikalıklar falan var. Şu an ona gerek yok diyebilirim. Kalabilir yani. Böyle dolu dolu alacağım bir şey yoksa çok da gerek yok. Buradan zaten şey veriyor. Demirci hızlandırıcı veriyordu. O yüzden burayı da ilerletmeye gerek yok. Bize şu an eğitim hızlandırıcı lazım. Şöyle bir şey geldi aklıma. Bakın şunlar var. Eğer varsa eğitime saldırdıklarım ki yoktur. Aynen yok. Buradan da hızlandırıcı alamıyoruz. Yani elimdeki tüm hızlandırıcı imkanlarını düşünüyorum. Farkında mısınız abi? Hepsini de bugün kullanacağım. Şöyle bir sıralamamı göstereyim. Sıralama biraz beni üzdü, üzmedi değil. Birinciliğe biraz gidemiyor gibi bir şey olduk. Çünkü resmen rakipler böyle çoğalmaya başladı garip bir şekilde. Birinci Ramses valisindeki ortalama biraz değişti diyebilirim. Şöyle dördüncü günü sıralamasını göstereyim. Pardon, beşinci günün sıralamasını göstereyim önce. Bakın Çinli bir arkadaşımız 48,7 milyon kadar yaptı. Balyoz bizim kendi grubumuzdan arkadaşımız 41 milyona yakın puan yaptı. Zims 32, ben de 31 milyon kadar bir puan yaptım. Şu an dördüncüyüm, tahmin ediyorum üçüncülüğe yerleşirim gibime geliyor. Genele baktığımızda ise burada üçüncü kalabildik ve gerçekten 1, 2 ve üçüncünün arasında fark var. Birinci ile ikinci arasında siz de görüyorsunuz zaten 15, benimle ikinci arasında da 16 milyon puan farkı var. Yine beşinci ile aramızda ciddi bir puan farkı var.
Yani ilk dörde net bir şekilde gireceğiz. İlk dört ödüllerine baktığımda ise bakın birinci 100, ikinci 80, üçüncü 60, dördüncü 40 madalya alıyor ve 40 madalya benim için gerçekten yetersiz. En azından 60 alırsam yani üçüncü olursam buradan iyi bir şekilde sıyrılmış olurum diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben bir sonraki imparatorluk yetkisi başvurusuna kadar biraz da hızlandırıcı kasmaya çalışacağım. Yani ama siz de biliyorsunuz ki böyle bir şey uğraşıya girdiğinizde elde edebildiğiniz bir oyun değil bu. Her yeri yoklayacağım yani. Saat 12.30'da tekrar elimizdekileri beraber kullanırız arkadaşlar. Bugün baktığımda bugün bu arada başka bir şey yok diye biliyorum. Görevimiz yok diye. Sadece eğit ya da terfi ettir gibi bir görev düzeni vardı bugün. Bu arada arkadaşlar zaten vali hesaplayıcıda söylemiştim. 5 seviye birlikten 6 seviye birliğe terfi ettirmek eğitim günündeki en iyi puan veren ilerletme oluyor, yükseltme oluyor. Haberiniz olsun. Dostlar gördüğünüz gibi şu anda eğitim hızlandırıcımız aktif. Taktik ustasında beni görüyorsunuz. Şöyle geliyorum. Ne kadar topladığıma bakalım. Şuradan kontrol ettiğimizde 5-6 günlük bir eğitim hızlandırıcı toplayabildim. Çok da bir şey toplayamadım. Yani maksatım zaten şeydi, sizinle birlikte günü sonlandırabilmekti yani. Şöyle gelelim eğitim noktamıza. Hı. Şunları bir topladım. Şimdi bunu yapmaktansa burada eğitmek daha mantıklı. Mızraklı, aynen mızraklımız var zaten. 5 seviye yok değil mi? Terfi ettirebileceğimiz yokmuş. Buradan devam edelim. Hepsini burada kullanacağım. Şöyle birlikte bugün anlam ve önemini böyle videoya aktarmış olalım maksat yani. Ganimet de bitmiş abi. Kaynak lazım. Sanırım son kez mi oldu? Yok varmış daha. Tamam şunları da basalım. Mızrağa basıyorum. Süvariye bastım. Ya mızrakla süvariye daha çok fokuslandım. Elimde çok fazla kılıçlı bir seviye vardı. Ya bir seviye, 5 seviye falan. Bitti. Elimizdekilerin hepsini kullandık bu arada şu an. Hiçbir şey kalmadı elimizde. Sıralamada 5'e düşmüşüz. Biri daha dahil olmuş. Bakıyorum. Azap Niki ile Sinan abi. Bu balina hesap videosunu çektiğimiz kişi kendisi bu arada arkadaşlar. Umarım genelde beni geçmemiştir. Bakıyorum şöyle. Beni geçmemek için sanırım tam arkamda bırakmış. Yani kendisine teşekkür ediyorum şu anda. Güzel. Aslında çok belirleyici olan, yani valinin sıralaması için gerçekten belirleyici gün olarak bilinen birim eğitim gününde genel sıralamayı üçüncü olarak tamamlıyoruz. Büyük ihtimalle bu da bizim üçüncü bitireceğimizi gösteriyor. Ve yine son günde elimizden gelenleri yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Zaten altıncı günde pek bir şey yok. Bugün kimseden çok bir etki görmeyeceğiz. Yedinci gün zaten altıncı günün görevleri de burada var. Kalan günlerde de planımıza bakacağız. Altıncı gün özelinde bir video çekmeyebilirim arkadaşlar. Belki böyle sıralama biraz değişirse bu videonun devamını eklerim ama yedinci günde mutlaka birlikte olacağız. Evet dostlar geldik son güne. Yani her şeyin belirleneceği o günün sabahındayız şu anda. Yedinci gündeyiz. Bugün farkındaysanız zaten yedinci aşamanın adı var gücünle. Yani var gücünle ne varsa yap diyor abi. Bugüne şöyle bir baktığınızda bugünü komple inceleyeceğiz. Kabile kes diyor, toplama yap diyor, üstün üretim yap diyor, yüzüklerine kum ve altın kullan diyor, gücünü arttır diyor aynı 6. günde söylediği gibi. Yani günler toplamı diyebiliriz buna. Çark çevirme var, madalya kullanma var, parşömen kullanma var gibi. Şimdi biz bugün hepsini inceleyeceğiz. Fakat tüm bunlardan önce sıralamamı incelemem gerekiyor. Sıralamaya şöyle genel sıralamaya bir bakıyoruz. Arkadaşlar umduğumuz şeyler olmuyor farkındaysanız. İlk valide en yüksek puan 80-85 milyon arasıydı diye hatırlıyorum. Şu an 129 milyona ulaştı. İkinci ve üçüncü 80 milyonlara geldi yani. Umduğumuz gibi gitmedi olaylar. Yani planladığımız gibi gitseydi yine iyi bir sıralama alırdık. Bence beşincilik şu an beşinciyiz yani. İyi bir sıralama değil. Dördüncü sırada zaten Sinan abimiz var. Sinan abi sağ olsun dördüncülüğü bana bırakacak. Ödüllere baktığımızda ise dördüncü olduğumuz takdirde konuşuyorum. Yani valide 1, 2, 3, 4, 5 sıralaması arası farklar çok kötü demiştim zaten. Dördüncü olduğumuzda farkındaysanız sadece 40 tane Ramses madalyası ve de 70 tane Theodora madalyası alabiliyorum. Theodora madalyası evet mutlu ediyor fakat Ramses madalyası hiç mutlu etmiyor abi. Şöyle üçüncü olmuş olsaydım 10 tane de sarı kafa kullanıp 2 yıldız yapabilirdim Ramses'i fakat şu an Ramses'in bir yıldızda kalacak.
şu an şeye dönüştü. Ramses'i temin etmeye dönüştü yani. Sorun yok yani elimizden bu geliyorsa bunu yapabiliyoruz zaten. Biliyorsunuz ki biz uzun zamandır birikim yapıyorduk. Elimizden gelen budur. Şimdi şöyle sırasıyla başlayalım. Bildiğiniz gibi size toplamaya bırakacağımı söylemiştim. Birlikler şu an toplamadan geldi. Yani artık ambarları doldu. Ben de bu şekilde beklettim sizinle birlikte toplayayım diye. Şöyle şu an bu arada sabah saat 6:30 arkadaşlar. Bir de gece reset saatine doğru gireceğim ki son dokunuşları yapalım. Şöyle baktığımda toplamalardan 480 bin kadar kazandım. Bir öncekinde 620 bin kadar kazanmıştım. Şu an çünkü çok tam dolduramadım. Dün düğünümüz falan vardı arkadaşlar. Oraya gittiğim için biraz oyunla ilgilenemedim. Hemen birliklerimizi tekrar toplamaya gönderelim. Şu an verimli hasat var mı diye bakıyorum. Yok. Şu an hemen birliklerimizi tekrar gönderelim. Onlar toplamaya başlasınlar. Sadece ana birliğimi göndermeyeceğim. Ana birliğimi göndermeyeceğim ki onunla birazdan kabile falan kesip öyle gönderirim diye planlıyorum. Şunları gönderdim. Ana birliğimi de söylediğim gibi size hemen Lubu'ya çekiyorum. Şu şekilde. Şöyle dayanıklıkları toplayayım. Bugün yani biraz aslında gameplay day gibi bir şey olacak. Böyle oynanış biçimi de göreceksiniz bir yandan. Şurada da var mı dayanıklılığım? 2-3 saat sonra var. Tamam bunu da alırız. Ha, bakın burada şu an inşaatlarımı 2 saat kısaltma var. Bunu alıyorum. Zaten hazırlamıştık biz inşaatlarımızı. Ha bakın bu arada ben size şey demiştim. Buradaki iki inşaatım benim üniversite geliştirmemle elçilik inşaatım son gün yani surda kalan süreyle eşleştirmem gerekiyordu ki son gün yani bugün de bitsin inşaatı ve de ondan gerekli puanı alalım. Gerekli puanı nasıl alıyorduk onu da hatırlatayım hemen. Bakın şurada bir güç üçüncü sırada güç baremi vardı. Mesela 512 binden 657 bine çıkıyor. Arada 145 bin fark var. Şimdi bu 145 bin farkı şu şekilde değerlendiriyor oyun. Geliyor burada güç artış gününde mesela diyor ki iç kale inşasında bir güç arttır. Biz 140 bin güç arttırıyoruz. Bir güç arttırmaya 3 puan veriyormuş. O zaman 140 bin güç arttırmaya da 420 bin puan verecek bana. Yani şu sıralamadaki puanıma 420 bin ekleyecek gibi bir şey. Birazdan deneriz zaten. Elimizde sanırım biraz daha hızlandırıcı var. Aynen bitirebildiklerimi bitireceğim. Hemen eğitimleri sağlıyorum. Varsa terfi ettireyim. Evet. Terfi daha iyi puan veriyor. Kılıç da bayağı coştu ya. Şunu da şundan göndereceğim. Bir seviyeler çok fazla. Mızrakta da 5 seviyem kalmadı. Süvaride de 5 seviyem kalmadı. Güzel bu arada çok güzel miktarlarda birlik elde ettik. Bakın 373 bin süvarim var. 323 bin mızraklım var. Şöyle 6 seviyesine bakarsanız 347 bin kılıçlım var. Okçuyla ilgilenmiyorum abi. Okçu sevmiyorum. Ben okçudan dilim çok kötü yandı. Okçuyla hiç ilgilenmiyorum artık. Şimdi şöyle bir girdim. Ne demişti? Biz iki tane şartı tamamladık zaten. Toplamalarımızı gönderdik ve kabile kesmeye de devam ediyoruz. Kabile kesme kısmı tamam, toplama tamam. Üstün üretime bakalım. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Ne durumdayız diye bakalım ya da. Ben bir tane hakkımızı bekliyoruz diye biliyorum ama aynen elimizde zaten herhangi bir şey yok. Çekicimiz kalmadı. Bir tane de 3,5 saat sonra bir ücretsiz verecek. Onunla beraber 30'da tamamlayacağız ve buradaki ödülümüzü almış olacağız. Yüzük geliştirmelerimize bakalım herhangi bir şey yapabiliyor muyuz diye. Zaten bunu geliştirmiyorduk. Aslında burada şunu geliştirebiliriz. Şöyle bakalım. Yok zaten elimizde bir şey kalmadı. Onları hallettik. İnşalar var. İnşalardan önce şu madalya ve parşömenlere bakalım. Çarka da bakarız hatta. Hadi madalya ve parşömen kullanımlarına bakalım. Çarkta yapabileceğim bir şey var mı? 120'yi tamamladım. Daha fazla çark çevirmek istemiyorum. 40 bin imparatorluk param olduğunun farkındayım ama şimdi yarın yeni hafta başlayacak ve yeni hafta başladığında VIP'den bir şeyler almam gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi VIP'den biz devamlı olarak çekiçlerimizi ve magma kristallerimizi alıyorduk. Başka hiçbir şey almıyorum bu arada. Onlara biraz imparatorluk param kalması gerekiyor. Yani böyle imparatorluk parasını gördüm kütür kütür harca gibi davranmıyorum. Çarkı da bu şekilde yorumlayalım ve geçelim. 248 tane parşömenimiz var. Bu parşömenleri Kiros'ta kullanacağımı söylemiştim. O yüzden şu an kullanamıyoruz. Aslında madalyaları buradan şöyle bir gözlemleyebilirdik. Yani çok fazla birikmiş olan yok zaten şu an. Biz büyük ihtimalle hepsini kullanmışızdır. O halde şöyle söyleyebiliyorum şu anda. Parşömen ve madalyalarla da işim bitti. Bugünün bitişine kaç saat kaldığına bakalım beraber. Şöyle bakın solda bitiş saati yazıyor. 20 saat 12 dakika kalmış.
Binalarımız ise bakın 18 saatte bitiyor ve de araştırmamızda 20 saati var. Buradaki araştırmamızda 20 saate çekebiliyorsak çekelim. 21 saat. Tamam, okey. Bakın bunu da çekeriz 20 saate. Buradan da bize ne kadar bir puan gelecek bakalım birlikte hemen. Şöyle tekniklerine giriyorum. Ben bunu geliştirmişim. Çok puan gelmeyecekmiş zaten. 31.000 puan verecek. Buradaki güç farkı 31.000. 31.000 çarpı 6, 186.000 puan da buradan alacağım. Şu an inşaat hızlandırıcım elimde 23 saat. Bir tanesini bitirebiliyorum. Şu an bir şehirde finans memuruyum ben. O şehre gidip araştırma ya da inşamı orada başlatırsam eğer %2,5 daha inşaat hızı artışı almış oluyorum. Fakat şu an zaten herhangi bir inşaat ya da araştırma başlatmadığım için bir yandan da önemi yok. Biraz daha akşama doğru işime yarar gibi geliyor. Farkındaysanız şu anda şuradan göstereyim. İki tane burada var. 18 saat, 17 saat. İki tane de burada var. 19 saat, 19 saat. Bakın hepsi en kudretli valinin son gününün içinde tamamlanıyor ve bunları bayağıdır bu şekilde hazırladım ben yani. Sıralamaya baktığımızda hala 5. sıradayız bu arada. Şöyle 1 milyon güce ihtiyacımız var. İnşaatlarımız falan tamamlandığında büyük ihtimalle 4. sıraya yerleşmiş oluruz. Dostlar, bu arada ben akşama kadar devam edeceğim. Yani işte kabile keseceğim. Ne bileyim, tavernadan bir şey görevi alırım ve buradan onlu falan verirse onları kullanacağım. Yani böyle elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım ve buradan total puanı almaya çalışacağım. Akşama doğru görüşürüz. Dostlar, artık valinin sonlarına, son dakikalarına doğru geldik. Ne durumdayız? Şöyle bir gözetleyelim isterseniz. Hemen hızlıca göstermek istiyorum. Valiye girdiğimde bugünkü sıralamam 8.likte daha. Toplamalarımı çekmedim. Genel sıralamada ise bakın 4. durumdayız. Sinan abinin müsaade edeceğini söylemiştim. Fakat 6. kişide biraz böyle atak yaptı gibi diyebilirim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Bakın. Saat şu an 19.58, yani UTC saatiyle 19.58 ve benim krallıktaki yetkim saat 8'de başlıyor. Bu ne demek? Yani niçin bunu söylüyorum? Şuradan hemen geleyim başvuru listesine. Bakın şurada, farkındaysanız 20.00'da benim artık araştırma hızı bonusum devreye girecek. Şu an saat ise 19.58. Birkaç saat önce bunlar bitti. Lojistikteki, yani üniversitedeki araştırmalarım bitti. Fakat ben birkaç saattir bekliyorum. Neden bekletiyorum ben bunu abi? Şu sebeple, ya çünkü şimdi burada mesela bir araştırma yapacağım. Bu krallıktaki aldığınız bonus önemli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Mesela bunu arttıracağım diyelim. İşte şöyle bir geliştirin. Bakın 32 gün. Şu an 32 gün 14 saat görünüyor. Birazdan şey devreye girdiğinde, araştırma hızı artı %10 devreye girdiğinde birlikte bir daha bakalım. Ben yani 2 saat beklemem çok önemli değil demek istiyorum. Böyle hemen basmak istiyor çünkü canımız. Hemen geliştirmek istiyor. Fakat bu gibi durumlarda eğer bir bonus devreye girecekse bekletebilirsiniz demek istiyorum. Bakın, paralı askeri de bekletiyorum bu arada. İnşalarımı gerçekleştirdim. Bonusumu devreye soktum. Şöyle göstereyim onu da hemen. Krallığa gideceğim tekrar. İnşaat bonusumu saat kaçtı? 18.00 UTC'ye göre, yani 9 gibi gerçekleştirdim. O an müsaitlik vardı. Şöyle inşa hızına giriyorum. Bakın, benim burada geçti mesela sürem. Şurada yeşil yanıyor zaten. Orada onları kullandım ve de geliştirdim. Ana binamı 30'a bastım bu arada bu süreçte. Bakın şu an saat 20.00 oldu ve yetki geldi. Şuradan da görebiliyorsunuz. Araştırma hızı artı %10 yazıyor. Yarım saat boyunca %10 daha hızlı bir şekilde araştırma yapabiliyoruz. Şimdi bakalım isterseniz, aynı şeye bakıyorum. Bakın, 30 gün 11 saat. Yani 2 gün 3 saat kurtardım. Ben 2 saat acele etseydim ve o an basmış olsaydım 2 günlük daha fazladan hızlandırıcı harcayacaktım ya da onu da, ya da 2 gün daha fazladan bekleyecektim. Şöyle bir bakalım, ileride bir şey yapabiliyor muyuz diye. Yapamıyoruz. Üniversitemizden ötürü, bildiğiniz gibi burayı geliştirmeden önce zaten buraları geliştirmem gerekiyor. Geride bakıyorum, şu an mesela mızraklılarım var. Bunları da yapabilirim. Fakat bonus aktifken şu 4 seviyeyi geliştirmek istiyorum. Şöyle bir 30 günlük bastık. Bundan çıkalım. Şimdi paralı askere girelim beraber. Bunlar aslında valiyi çok etkilemeyecek ama bunlar da ufak bir taktik olarak kalsın. Burada da şöyle bir şey açacağım. Mesela burada da 22 günlük bir şey var. Büyük ihtimalle bunu da 1,5 gün kadar kurtardı. Yani toplamda aslında 3,5-4 gün kadar hızlandırıcıdan kurtulmuş oldum sadece %10 bonus alarak.
Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi toplamalarım devam ediyor. Şurada bir yiyecek merkezine beraberce göndermiştik. Bakın bu neredeyse 12,7 milyon kadar oldu. Bunun farkındaysanız kalan süresi yani toplama için kalan süresi 1,5 saat kadar bir süre pardon. 1 saat 51 dakika sonra birliğim geri gelecek. 1 saat 51 dakika sonra yeni güne girmediğimiz için daha ben bunu bırakacağım. Bununla hiç ilgilenmeyeceğim. Bu kendi kendine geri dönecek zaten kaleme. Diğerlerine baktığımızda ise mesela 4 saat 36 dakika var ama yeni günün başlamasına 4 saatten 4,5 saatten daha az var. Bakın şu an UTC 20.02 ve 24'te yani 00.00'da yeni güne geçmiş oluyoruz. Bunları ona göre düzenleyeceğim. Düzenlemeden önce ise önce şuradaki dayanıklılıklarımı harcamam gerekiyor. Yani son dakika puanları toplamam gerekiyor. Bu birliklerim şu an zaten dolu. Ben tekrar gönderdim. Kaleme getirmeden geri gönderdim. Bunları da şöyle bir geri getirip ayarlayalım. Toplama için saatlerini belirleyelim ve düzenimizi oluşturalım. Şöyle bunları çekiyorum. Sadece en baştaki birliğimi çekmeyeceğim. Bunlar bir kaleye gelsin. Şu kalacak. Söylemiştim zaten. 1 saat 50 dakikaya bu kendi kendine gelir. Şurada yeni görevler geldi bu arada. Daha yeni. Bunları da hallederiz. Yani bak burada da biraz dayanıklılık harcayabiliyoruz. Güzel oldu aslında. Şimdi toplamalarım da kaleye geldiğinde onlarla da harcayacağım. Bir de bakacağım. Şu an herhangi bir madalya falan son dakika yapmam gereken bir şey varsa hepsini yapacağım abi. Yapabildiğimi yapacağım ki ben biraz erkenden yatıyorum ya. Yani yarın iş güç var abicim. Erkenden yattığım için yapabildiğim her şeyi yapıp o şekilde bırakmak istiyorum oyunu. En azından pişmanlık duymamak adına. Girdiğimde bugün parşömenler ve madalyalar günüydü. Şuralarda hiç hızlandırıcı var mı diye bakıyorum. Yok, tamam. Aşağı iniyorum. Bu arada ne kadar hızlandırıcımız var ona bakalım. Çok da bir şey yok. Eğitimi kullanabiliriz 6 saat. Araştırma ve inşa bize bir şey vermez diye düşünüyorum. Bu bizim grubumuz, Age of Tactics'in grubu bu arada. Oyunda böyle Türkleri topladığım bir topluluk oluşturdum arkadaşlar. Buradan böyle sohbet, muhabbet ediyoruz işte. Şimdi toplamalarım geri geldi. Geldikten sonraki şöyle bir puanıma tekrar bakmak istiyorum. Hala 8.'yim. Bu sıralama nasılmış ya? Şu sıralamaya bir girelim. 8 milyon, 6 milyon, 5 milyon, 3 milyon. Biraz zor. Sıralama çok değişmez gibime geliyor. Belki benim 12 milyonluk gelince 120 bin artacak gerçi. Yok, değişmez bu sıralama abi. Bitişe de artık 3 saat 54 dakika kaldı. Sonuçları sizinle yarın net bir şekilde yani sonuçlar açıklandığında paylaşmak istiyorum. Şöyle genele tekrar bakıyorum. 64 milyon 900 yapmışız. Önümüzdeki 76 milyon ona yetişemeyiz zaten. Dördüncü tamamlayacak gibiyiz arkadaşlar. Şimdi şöyle birliklerimizi nasıl göndermemiz gerektiğine bakalım. Hemen birlikte bunu sağlayalım. Bunu yaptığınız anda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Otomatik dönüş sağ alttan açık olmalı ki birlik kaleye dönsün. Şimdi her iki birliğimi de şöyle kontrol ettiğimde ikisi de açık zaten. Birliğimiz yaklaştı. Evet, yerleştik. 3,5 saat demiştik. Bakın 3 saat 25 dakika bizim için gayet uygun. Yani tam UTC saatiyle 23.40'da birliğim toplamayı bitirip kalesine doğru dönecek. Son dakika puanları için de bana faydası olmuş olacak. Yani bu durumda şu anki şu sıralamada belki bir etkisi olmayabilir. Haklısınız çünkü sıralama belli artık. Belli gibi duruyor yani sonuç. Fakat böyle çetrefilli bir yarışın sonunda bunlar önemli arkadaşlar. Dostlarım, en kudretli vali etkinliğinin oynanış biçimini birinci günden 7. güne kadar sizlere aktardım. Güzel bir şekilde aktardığımı düşünüyorum. Yarın da artık sonuçlar açıklanacak ve de sonuçları da sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım sizler için faydalı bir bütünlük oluşturmuşumdur. En kudretli vali etkinliğinde nasıl bir düşüncedeyiz, neler yapmamız gerekiyor, yani neleri değerlendirebiliriz, nerelerden kazanım sağlayabiliriz gibi birçok şeyi size sundum. Vali hesaplayıcıya ihtiyacı olanlar da benimle iletişime geçerse hemen iletebilirim kendisine. Rahat bir kullanımı var, çok zor değil. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim, sonuçlara geçelim. Dostlar, en kudretli valinin sonuçları açıklandı. 15 saat önce açıklandı fakat ben ödülleri toplamadım sizlerle birlikte toplamak için. Gördüğünüz gibi 7. aşamayı 12. sırada tamamladığım için ödüller şu şekilde: 500 imparatorluk parası ve 40 dakikalık her türlü hızlandırıcıdan vermiş. Sadece demirci hızlandırıcısı yok. Bunu şöyle alalım ve de tüm etkinliği 4. sırada tamamladığımız için 40 adet Ramses madalyası, 70 adet Theodora madalyası, 7.000 imparatorluk parası,
35 saatlik ortak hızlandırıcı ve de bir miktar kaynak ödülümüzü topluyorum. Ramses'i artık bünyemize katmış olduk. En kudretli vali süreci bu şekilde tamamlanmış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlere bahsettiğim ortalama puan kadar bir şey elde ettik. 62 milyona falan çıkar diye planlamıştım hatırlarsanız. Sonuçlar 54 milyon çıkmıştı vali hesaplayıcıda. Fakat ben böyle 62 milyona falan tekamül eder demiştim sizlere. Burada tabii etkinlik sürecinde topladığımız hızlandırıcılar, madalyalar, parşömenler falan var. Onları da sürekli olarak kullandığımız için sonucumuz 65 milyona kadar yükselmiş oldu. En kudretli vali etkinliği ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı dostlarım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve de görüşlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayın dostlarım. Bu gibi içeriklerin devamı için takipte kalın, taktikle kalın.